Bu videonun sonunda şunları yapabiliyor olacaksınız. Yazarak sıfırdan bir landing page çıkaracaksınız. Ona kendi kimliğini vereceksiniz. Markanızı doğrudan kodunuzdan okutacaksınız. Tasarımı çalışan koda çevireceksiniz. Ve dakikalar içerisinde bir sunum hazırlayacaksınız. Hepsini tek bir kod satır yazmadan, tek bir tasarım programı açmadan yapıyor olacağız. Şu an gördüğünüz sayfayı ben aşağı yukarı 10 dakikada yaptım. Photoshop yok, kod yok. Sadece ne istediğimi anlattım. Bu videoda Cloud Design'ı sıfırdan ileri seviyeye baştan sona öğreneceğiz. Hepsi tek videoda. O zaman başlayalım. Merhaba, bu videoda sizlere Antropin tasarım aracı Cloud Design'ı sıfırdan ileri seviyeye kadar baştan sona anlatacağım. 9 bölümlük bir yolculuk olacak ve hepsi tek bir videoda olacak. Kısaca nereye gideceğiz? Önce aracı tanıyıp ilk landing page'imizi çıkartacağız. Sonra iyileştirmenin 4 yolunu öğrenecek ve çıktılara kendi kimliğini vermeyi ve markayı doğrudan kod tabanından okumayı göreceğiz. Ardından tasarımı koda devredecek, tüm export dosyasını gezecek ve kullanım limitlerini dürüstçe konuşuyor olacağız. En sonunda da aracı rakipleriyle karşılaştırıp dakikalar içinde bir sunum çıkaracağız. Bir şey daha, her bölümün sonunda size küçük bir görev vereceğim. Siz deneyin diyeceğim. Ne yapacağınızı orada tek tek söylüyor olacağım. Ayrıca bir yere bakmanız gerekmeyecek. İsterseniz videoyu durdurup o adımı kendiniz uygulayabileceksiniz. Sonra da kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. En iyi öğrenme yolu budur. Bunu unutmayalım. O zaman başlayalım. Cloud Design ile tasarım olacak aslında eğitimimizin ismi. Bölüm 1'de Cloud Design nedir? İlk tasarımınızı da 10 dakikada yapın sloganı ile beraber başlayabiliriz. Bu bölümde Cloud Design nedir? Kime göre? İlk proje bir landing page tasarlayacağız. Başlarken kaçınılacak 3 hatadan bahsediyor olacağız. Şöyle düşünün, normalde bir tasarım yapmak için ya bir tasarım programı öğrenmeniz ya da bir tasarımcı ile çalışmanız gerekir. Cloud Design bu ikisinin tam arasına giriyor. Solda konuştuğunuz bir sohbet paneli, sağda da konuşmanın karşılığını anında gördüğünüz bir tuval var. Cloud Design Anthropic'in deneysel ürünler ekibi olan Anthropic Labs tarafından geliştirilen sohbet tabanlı bir görsel tasarım aracı aslında. 17 Nisan 2026'da tanıtıldı. Mantığı çok basit. Ekranın solunda bir sohbet paneli var. Sağında da canlı bir tuval var. Yani bir kanvas var. Siz ne istediğinizi yazıyorsunuz. Cloud ilk versiyonu üretip sağ tuvale koyuyor. Sonra siz şunu değiştir, bunu büyüt diyerek üzerine konuşarak ilerliyorsunuz. Peki neler üretebiliyor? Tek bir şeyle sınırlı değil tabii ki. Tıklanabilir prototipler, arayüz taslakları, birden fazla tasarım yönü ve sunum oluşturabiliyorsunuz. Ve bizim bugün yapacağımız gibi pazarlama görselleri ve landing page'ler üretebiliyorsunuz. Arka planda Cloud'un görsel anlama yeteneği çalışıyor. Anthropic hangi modeli kullandığını açıklamıyor. Modeller sürekli olarak güncelleniyor. O yüzden sürüm adına takılmayın. Önemli olan aracın kendisi. Bir de şunu baştan söyleyeyim. Cloud Design şu anda beta, yani deneysel bir sürüm. Çok yetenekli ama bitmiş, oturmuş bir ürün gibi düşünmeyin. Arayüz ve bazı ayrıntılar güncellemelerle değişebiliyor. Bu videoyu izlerken kendi ekranınızda küçük farklar görürseniz de şaşırmayın. Mantık aynı kalıyor. Peki bu kimin işine yarar? Açıkçası geniş bir kitleye yarıyor. Tasarım bilmeyen ama bir fikri hızlıca görselleştirmek isteyen kuruculara ve pazarlamacılara, fikirlerini hızlı denemek isteyen tasarımcılara ve bir prototipi sonra koda dönüştürmek isteyen geliştiricilere. Bugünkü örneğimizde de ben tam olarak birinci gruptayım. Tasarımcı değilim ama kursum için düzgün bir sayfa istiyorum. Şimdi önemli bir nokta. Cloud Design ücretsiz planda yok. Pro, Max, Team ve Enterprise planlarda geliyor. Yani kullanabilmek için ücretli bir cloud aboneliğiniz olması gerekiyor. Kurumsal, yani Enterprise tarafında ise varsayılan olarak kapalı gelebiliyor. Orada sistem yöneticisinin ayarlardan açması gerekiyor. Takımca kullanacaksanız eğer mutlaka aklınızda bulunsun. Erişim tarafına gelince en kolay yol tarayıcıdan cloud.ai/design adresine gitmek. Bunun yanında masaüstü uygulamasının kenar çubuğundan da açabiliyorsunuz. Bir de Cloud Code içerisinde /design diye bir komut var ama o daha ileri bir konu. Cloud Code tarafına kursun ilerleyen bölümlerinde geleceğiz. Küçük bir uyarı, şu an sadece web ve masa üstünde çalışıyor. Mobil uygulama yok. Yani telefondan tasarım yapmayı planlamayın. Tamam, teori bu kadar yeterli. Gelin artık ekrana geçip bir tane landing page tasarlayalım. Karşımızda Cloud Design. Ben tarayıcıdan cloud.ai/design adresine geldim ve yeni bir proje açtım. Şu an tuval bomboş. Solda benimle konuşacağı sohbet paneli, sağda da çıktının görüneceği bir kanvas olacak. Burada daha önce yapmış olduğum tasarımları da görebilirsiniz. Instagram ve YouTube için buradan tasarım üretiyorum. İşin en önemli kısmı burada başlıyor. Ne istediğimi anlatmak. Buradaki altın kural şu: aracı boş bırakmayın. Ona bir bağlam verin. Ne yapıyorsun? Kime göre? İçinde ne olsun? Ben şöyle bir prompt yazacağım. Udemy'deki QRadar eğitimim için tek sayfalık bir landing page tasarla. Hedef kitle siber güvenlik alanına yeni giren analist adayları. Sayfada şunlar olsun. Üstte kursun adı ve tek cümlelik bir vaat. Altında bu kursta neler öğreneceksiniz başlıklı 4 maddelik bir liste. Eğitmen olarak beni kısaca tanıtan küçük bir bölüm ve en altta bir fiyat kartıyla kayıt ol butonu. Son profesyonel ama sıcak olsun. Koyutema kullanıyorum. Şimdi gönderiyorum. Dikkat edin, ben burada işte herhangi bir renk kodu, font, piksel vesaire vermedim. Sadece niyetimi anlattım. Bazen bu aşamada Cloud size netleştirici sorular da sorabilir. Sorarsa cevaplamanız da işi kolaylaştırıyor olacak. Sol tarafta vermiş olduğum prompt ile birlikte sağ tarafta da sayfanın tasarlanışı
davranışını canlı olarak görebiliyorum. Şu anda tasarımı bitirdi ama sol alt tarafta Check the Design for Issues kısmı var. Tasarımı bitirmesine rağmen yine de bir dönüp kontrol ediyor. Bir eksik var mı, bir hata var mı diye. Tabii bu kontrolün ardından da yine hata olabiliyor bu arada. Bakın istediğim bölümlerin hepsi bir arada. Üstte kurs adı var ve vaat var. Ortada neler öğreneceksiniz kısmı var. Biraz aşağıya geldiğimde eğitmen tanıtım alanı ve fiyat kısmında burada görebiliyorsunuz. Şimdi biraz iyileştirme yapalım. Diyelim ki başlık bana biraz sönük geldi ve vaadi daha güçlü istiyorum. Sohbete dönüp şöyle bir şey diyebilirsiniz. Üstteki başlığı daha iddialı yap ve altına sıfırdan SOC analistiğine gibi kısa bir alt başlık ekle. Ana vurgu rengini biraz daha sıcak bir tona çek diyorum ve gönderiyorum. Hala konuşma dilindeyiz. Bunu yolladığım zaman spesifik bir alan belirttiğim için bakın direkt olarak zaten o alanı değiştirdi. Sayfanın geri kalanı da olduğu gibi kalıyor. İşte buna sohbetle iyileştirme diyoruz aslında. En geniş ve en kaba değişiklikleri bu şekilde yapıyoruz. Tamamladı. Daha küçük bir düzeltme yapmak istersem eğer mesela buradaki sıfırdan SOC analistiğine kısmını değiştirmek istiyorsam sağ taraftan edit'e tıklayıp buradaki alanı seçerek buradan direkt test yazalım ya da daha anlamlı bir şey yazalım. Analistiğine yolculuk şeklinde değiştirdim. Boş bir alana tıklayıp edit'e tekrar tıkladığımda save dedim ve sayfanın o kısmını herhangi bir prompt kullanmadan direkt edit alanından kendim değiştirebildim. Yani buradaki esas amaç şu, her seferinde koca bir cümle yani bir prompt yazmanıza gerek yok. Küçük dokunuşları daha hızlı yollarla da yapabiliyorsunuz. Bunların da hepsine birazdan geleceğiz zaten. Burada görmüş olduğunuz gibi küçük bir tur attık ve aslında istediğimiz alanların hepsinin oluşmuş olduğunu gördük. Buton renkleri vesaire istediğimiz gibi bunları yine değiştirebilirsiniz tabii ki. Aslında videonun başında görmüş olduğunuz sayfaya burada ulaşmış olduk. Toplamda birkaç dakikalık iş. Peki bittikten sonra bu tasarımı nasıl kullanacaksınız? İşte burada da dışa aktarma yani export seçenekleri devreye giriyor. Sağ üstten share butonuna bastığınız zaman PDF olarak, HTML olarak, PowerPoint olarak dışarı aktarabiliyorsunuz. Veya şurada More Formats and Apps'e tıkladığınız zaman farklı dışarı aktarma seçenekleri de mevcut. Artifact olarak da yine bunu paylaşabiliyorsunuz. Artifact ile alakalı detayları zaten Udemy'deki Cloud AI kursunda anlatmıştım. Burada dürüst bir not düşeyim. Figma'ya doğrudan bir export yok. Figma kullanıyorsanız eğer üçüncü taraf araçlar giriyor araya. Onu ileride konuşuyor olacağız ama çoğu insanın ihtiyacı olan çıktılar da burada mevcut. Bitirmeden önce yeni başlayanların en sık düştüğü 3 şeyi söyleyeceğim. Birincisi aracı boş bırakmak. Bana bir landing page yap demek yetmiyor. Kime göre, ne için, içinde ne olsun bunları söylediğinizde çıktı bambaşka oluyor. İkincisi her ufak değişiklik için koca koca promptlar yazmak. Küçük düzeltmeler için satır içi yorum ya da doğrudan bir düzenleme çok daha hızlı oluyor. Yoksa boşuna vakit ve kullanım hakkınızı harcamış oluyorsunuz. Üçüncüsü de şu, Cloud Design, Cloud'un diğer tarafları gibi bir kullanım limitiyle çalışıyor aslında. Yani burada da token harcıyorsunuz. Anthropic kesin rakamları resmi olarak paylaşmıyor. O yüzden ben burada size bir sayı veremiyorum. Ama şunu bilin, özellikle ekran görüntüsü yükleyip durmak ya da gereksiz yere her şeyi baştan ürettirmek bu bütçeyi çok hızlı bir şekilde tüketebiliyor. O sebeple ölçülü olmanız gerekiyor. İşte ilk sayfamızı çıkardık hem de birkaç küçük iyileştirmeyle. Peki o iyileştirmeleri yaparken hangi yolu seçeceğinizi nereden bileceksiniz? İşin asıl zanaatı tam da orada zaten. Şimdi ona giriyor olacağız ama önce ilk göreviniz. Burada durup kendi landing page'inizi oluşturun. Gerçek bir konu seçin. Tek bir promptla başlayın. Sonra beğenmediğiniz iki şeyi düzelttirin. En sonunda da sayfayı dışarı aktarabilirsiniz. Bu bölümde 4 iyileştirme yöntemi, her biri canlı örnekle. İyi istek, kötü istek, sohbeti nasıl yönlendirirsin? Hangisi ne zaman, kabadan inceye karar çerçevesi, yalnız seçimin maliyetini görüyor olacağız. Önce büyük resmi koyalım. Cloud Design'da bir tasarımı değiştirmenin 4 yolu var. Birincisi sohbetle konuşmak. İkincisi belirli bir öğenin üstüne satır içi yorum bırakmak. Üçüncüsü tuvalde doğrudan kendiniz düzenlemek. Yani metni değiştirmekten bahsediyorum. Öğeleri sürüklemek, boyutlandırmak ve izahalamak. Dördüncüsü de Cloud'un size ürettiği ayar kaydırıcılar. Yani arayüzdeki adıyla Twix paneli kullanarak iyileştirme yapabiliyorsunuz. Bunları rastgele bir liste olarak görmeyin. Aralarında bir mantık var. Şöyle düşünün. Soldan sağa doğru gittikçe değişiklik kabalaşmaktan incelmeye geçiyor. Sohbet en kaba uç. Bu bölümü baştan yaz. Düzeni tamamen değiştir gibi büyük hamleler için. Kaydırıcılar ise en ince uç. Bir boşluğu 2 piksel açmak, rengi bir tık koyulaştırmak gibi. Satır içi yorum ve doğrudan düzenlemede bu ikisinin arasında bir yerde duruyor olacak. Burada çıkan basit bir kural var. Aklınızın bir köşesinde dursun. Bir değişikliği yapabilecek en ince yöntemi seçin. Neden önemli olduğunu birazdan yanlış seçimin maliyetini konuşurken görüyor olacaksınız. Şimdi dördünü de canlı bir şekilde görelim. Bölüm 1'de yapmış olduğumuz sayfamız önümüzde açık. Bugün bunu bir üst seviyeye taşıyacağız. İlk yöntemimiz en çok kullanacağımız yöntem sohbet olacak. Sohbet en geniş değişiklikler için, bir bölümün yerini değiştirmek, yeni bir bölüm eklemek, tonu baştan kurmak gibi işler için, yani sayfanın iskeletine dokunan her şey için. Ama işte sohbetinde bir tuzağı var. Ne kadar iyi konuşursanız o kadar iyi sonuç alıyorsunuz. Size önce nasıl konuşulmayacağını göstereyim. Diyelim ki şunu yazıyoruz. Sayfayı biraz daha iyi yap.
Bakın burada net bir şey belirtmedim. Sayfayı biraz daha iyi yap dedim ama neye göre? Ya da kime göre? Belki ona göre çok iyi olacak ama size göre çok kötü olacak. İşte bu aslında kötü konuşmanın bir örneği. Yine tasarımı bitirdi ve şu anda kontrollerini yapıyor. Evet, şu anda tasarımı bitirdi. Ama iyi ne demek? Cloud bunu bilmiyor. O yüzden kendince yorumladı ve sayfanın epey bir yerini elledi açıkçası. Belki bir kısmı hoşuma gitti ama ben aslında farklı bir şey istemiştim. Bu boşa giden bir tur oldu benim için. Hem vakit hem de kullanım hakkı. Bakın bu araya bir yer eklemiş. Daha sonra şuraya bir açıklama eklemiş. Kendince aslında daha iyi yap dediğimi yorumlayarak kendince daha iyi yapmış durumda. İyi bir sohbet isteğinin iki özelliği var. Neyi değiştireceğini ve ne kadarını değiştireceğini söylemek. Yani hedef ve kapsam. Şimdi aynı işi düzgün bir şekilde isteyelim. Şöyle bir prompt yazdım. Eğitmen tanıtım bölümünü neler öğreneceksiniz listesinin üstüne taşı. Sadece bu iki bölümün sırasını değiştir, başka hiçbir şeye dokunma. Talepte bulunduğum alan bu iki alan. Neler öğreneceksiniz kısmı ve aşağıdaki eğitmen tanıtım kısmı. Bu ikisi yer değişecek. Başka hiçbir şeye dokunma deme sebebim sadece bu iki alana da değişiklik istiyor oluşum. Evet, eğitmen bölümü artık bu kursta neler öğreneceğizin hemen üstünde diyor. Bakalım, evet, gerçekten de bu ikisini yer değiştirmiş. İşte fark burada. Yani sadece bunu değiştir, gerisine dokunma dediğim için Cloud 2 bölümün yerini değiştirdi ve durdu. Sayfanın geri kalanı olduğu gibi kaldı. İşte bu sohbetle iyileştirmenin doğru hali. Geniş ama hedefli olarak veriyoruz. Küçük ama işe yarar bir kalıp, isteğinizin sonuna sadece bunu değiştir, başka yere dokunma eklemek Cloud'u dizginler. Sayfanın istemediğiniz yerlerinin bozulmasını çoğu zaman tek cümle engelliyor olacaktır. İkinci yöntem satır içi yorum. Sohbet bütün sayfayla konuşmaktı. Satır içi yorum ise tek bir öğeyle konuşmak. Bir butonu, bir başlığı, bir kartı doğrudan işaret edip şunu şöyle yap demek oluyor. Şimdi şunu yapalım. Bütün sayfayı anlatmak yerine sadece şu fiyat kartını hedefleyeceğim. Öğenin üstüne gelip yorum bırakma seçeneğini açıyorum ve şunu yazıyorum. Buraya geldim. Comment'e tıkladım. Öğeyi seçiyorum. Bu fiyat kartına küçük bir en çok tercih edilen rozeti ekle ve kenarlığını biraz belirginleştir. Şimdi buraya bir add comment dediğiniz zaman bu yorumu buraya eklemiş oluyorsunuz. Bu şu an yorum halinde bunun üzerinde duruyor. Tekrar üzerine tıklayıp send to cloud dediğiniz zaman sizin yorum satırı olarak yazdığınız şeyi cloud'a gönderiyor. Ve sadece bu kartta bir değişiklik olacak. İşlemi tamamladı fakat yenilemedi. Bazen sol üst taraftan new version ready uyarısı çıktığında kendiniz manuel olarak yenilemeniz gerekiyor. Aşağı doğru geldiğim zaman en çok tercih edilen yazısını buraya eklemiş. Bu hatalı bir ekleme mesela. Bunu ben burayı seçerek istemiştim aslında. Bunu yine konuşarak veya işaretleyerek düzeltebilirsiniz. Ama burada esas görmeniz gereken şey şuydu. Sayfanın diğer bölümleriyle alakalı herhangi bir aksiyon almadı. Yani belirli bir yeri hedeflerken bu yöntem sohbetten çok daha temiz oluyor. Çünkü çok daha güvenli oluyor. Çünkü değişikliğin sınırını en baştan çiziyorsunuz. Belki de ben seçerken yanlışlıkla seçtim. Tekrar deneyelim. Burayı seçiyorum. Buton rengini koyulaştır diyerek tekrar Cloud'a gönderiyorum. Aslında işlemi burada yapıyor. Şimdi bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi bu defa işlemi yalnızca buton üzerinde yaptı. Butonun yenilendiğini aslında gördüm ama sol üstte yine New Version Ready yazıyor. Yenileyelim hemen. Alt kısma gelelim. Gördüğünüz gibi seçtiğim alanı sadece değiştirmiş oldu. Ama burada dürüst bir uyarı yapmam lazım. Bu araç hala beta aşamasında. Satır içi yorumların bilinen bir sorunu var. Bıraktığınız yorum bazen Cloud onu hiç okumadan kaybolabiliyor. Yani şunu yaptım diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz hiçbir şey değişmemiş. Bunun basit bir çözümü var. Yorumunuz işlemediyse aynı metni alıp sol taraftaki sohbet kutusuna da yapıştırın ve gönderin. Genelde bu işi hallediyor oluyor. Yani yorumu tek başına kesin çalışır diye görmeyin. Kaybolursa sohbet elinizin altındaki güvenli bir yedek olarak çalışır. Üçüncü yöntem ise en hızlısı ama en dar kapsamlısı. Tuvalde doğrudan kendiniz düzenlemek. Burada Cloud'a hiçbir şey sormuyorsunuz. Bir yazım hatası, bir kelime değişikliği, bir buton metni tıklayıp elinizle düzeltiyorsunuz. Üstelik bu artık sadece metinle sınırlı değil, öğeleri doğrudan sürükleyebiliyor, boyutlandırabiliyor ve hizalayabiliyorsunuz. Mesela şu butonun yazısını değiştirelim. Comment'ten çıkıyorum önce. Butonun üzerine tıklıyorum. Edit yazısına tıklıyorum. Butona tıklıyorum. Çift tıkladığınız zaman buradaki kursa kayıt ol çıkıyor. Kursa yazısını hemen kayıt ol olarak değiştiriyorum. Boşluğa tıklayıp edit'e tıklıyorum ve ardından save diyorum ve bu alanda değişmiş oluyor. Dikkat edin, sohbete tek kelime yazmadım. Cloud'dan tek üretim istemedim. Bu yüzden bu yöntem hem anında sonuç veriyor hem de kullanım hakkınızdan hiçbir şey götürmüyor. Küçük metin düzeltmeleri ve küçük yerleşim düzeltmeleri için bu mutlaka ilk tercihiniz olsun. Küçük bir dürüst not vereyim. Bu doğrudan düzenleme akışı arayüz güncellemeleriyle biraz değişebiliyor. Sizde çift tıklama çalışmazsa eğer aynı küçük düzenlemeyi satır
içi yorumla da yapabilirsiniz. Sonuç yine aynı yere çıkacaktır. Ve dördüncü yöntem bence en keyifli olanı ayar kaydırıcılar. Arayüzdeki adıyla Twix paneli. Bu diğerlerinden biraz daha farklı çalışıyor. Şöyle ki üst araç çubuğunda yorumların hemen yanında bir Twix düğmesi var. Ona tıkladığınız zaman küçük bir panel açılıyor. Tabi burada kaydırıcıları da ekle dememiz gerekebiliyor bazen. Burada iki durumla karşılaşabilirsiniz. Bazı tasarımlarda panel Cloud'un o tasarım için hazırladığı kaydırıcılarla birlikte açılıyor. Bende ise boş açılmıştı. Sadece Describe ve Tweak diyen bir kutu ve bir de IDS düğmesi var. Öyle bir durumda ne istediğinizi yazıp kaydırıcıları Cloud'dan üretmesini isteyin. Bu tasarım için boşluk, vurgu rengi gibi ayar kontrollerinin tanımlamasını söyleyin. Kaydırıcılar bir kez panelde ise kaydırdıkça değişiklikleri canlı olarak ekranda göreceksiniz. Hemen Cloud'a söyleyelim. Bu tasarım için kaydırıcıları açar mısın olarak direkt doğal bir dille söylüyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben yazdıktan sonra sağ tarafta kaydırıcılar kısmı da geldi. Şu anda son kontrollerini gerçekleştiriyor. Burada Twix'e tıklayıp bir buton seçtiğimde sol tarafta kaydırıcıların aktif olduğunu görebilirsiniz. Buradaki değerlerle oynayabilirsiniz. Bakın butonun rengi anında değişiyor. Canlı olarak bunu yapı üzerinde de görüntüleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi eğer ki kaydırıcılar çıkmazsa kaydırıcıları ekle diyerek doğal bir dille bunların da eklenmesini sağlayabiliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim, kaydırıcılar tasarıma göre değişebiliyor. Panel hazır kaydırıcılarla açılırsa eğer doğrudan kaydırmaya başlayabiliyorsunuz. Boş açılırsa ne istediğinizi oradaki kutuya ya da sohbete yazmanız gerekiyor. Cloud o tasarıma göre üretiyor. Kaydırıcı üretilmeyen bir ayar olduğu için de aynı ince dokunuşu satır içi yorumla isteyebilirsiniz. Sadece biraz daha yavaş olacaktır. Şimdi hepsini bir araya getirelim. Dördünü de gördük. Peki pratikte hangisini ne zaman seçeceğiz? Basit bir hiyerarşi vereyim. Elinizdeki işi yapabilecek en ucuz, en dar yöntemden başlayın. Gerekince yukarı çıkarsınız. Satır içi yorum, doğrudan düzenleme, kaydırıcılar. Küçük bir metin ya da bir öğenin yeri, boyutu mu söz konusu? Doğrudan düzenleyin. İnce bir estetik ayar mı? Kaydırıcıya bakın. Tek bir öğeyi mi değiştiriyorsunuz? Satır içi yorumu kullanın. Ancak sayfanın yapısına, düzenine dokunacaksanız eğer sohbete girin. Yanlış seçim maliyeti. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü yanlış yöntemi seçmenin iki tür maliyeti var. Birincisi vakit. Küçücük bir kelime düzeltmesi için koca bir sohbet turu açarsınız. Hem Cloud'un üretmesini beklersiniz hem de bazen istemediğiniz yerler değişir ve onları geri toplamakla uğraşırsınız. Az önce sayfayı biraz daha iyi yap örneğinde bunu yaşadık. İkincisi ve bence daha önemlisi kullanım hakkı. Cloud Design'in üretimleri bir kullanım havuzundan besleniyor. Üstelik bu havuz Cloud'un diğer taraflarıyla paylaşımlı. Her geniş üretim istediğinizde bu havuzdan pay götürüyor. Doğrudan düzenleme ve kaydırıcılar ise Cloud'a üretim yaptırmadığı için pratikte bedava olarak kullandığınız bir alan oluyor. Anthropic kesin rakam paylaşmadığı için size sayı veremiyorum. Ama şu kuralı aklınızda tutun. Geniş üretim pahalıdır. Elle ince ayarda ucuzdur. Bu ekonomiyi ilerleyen bölümlerde ayrıca derinlemesine konuşuyor olacağız. Bu 4 yöntemi kullanırken en sık düşülen 3 hatayı toparlayalım. Birincisi her şeyi sohbetle yapmaya çalışmak. En bilinen yöntem o olduğu için insanlar bir kelime düzeltmesini bile sohbete yazıyor. Oysa çoğu küçük iş için doğrudan düzenleme ya da yorum çok daha hızlı ve bedava. İkincisi sohbette kapsamı söylememek. Bunu daha iyi yap gibi belirsiz istekler Cloud'u sayfanın her yerine dağıtıyor. Sadece şunu değiştir, gerisine dokunma demeyi alışkanlık haline getirin. Üçüncüsü satır içi yorum işlemeyince çalışmıyor deyip bırakmak. Kaybolmuş olabilir. Aynı metni sohbete yapıştırıp gönderin. Genellikle sorununuz çözülecektir. 4 yöntemi de cebimize attık. Artık sayfamızı istediğimiz gibi cilalayabiliyoruz. Ama bir sorun var. Bütün bu dokunuşlara rağmen Cloud Design çıktıları çoğu zaman birbirine benziyor. Sıradaki adımda tam olarak bunu çözüyor olacağız. Tasarıma nasıl kendi kimliğini verirsiniz? Görev vakti. Burada durup 4 yöntemin 4'ünü de kendi sayfanızda en az birer kez kullanın. Hangi işte hangisinin daha hızlı geldiğini kendinize not edin. Bu bölümde AI Slop nedir, neden oluyor? Çözüm, stil yönergesiyle kimlik verme artı estetik aileler. Canlı karşılaştırma önce ve sonrasına bakıyor olacağız. AI Slop'la başlayalım. AI Slop nedir? Şöyle düşünün. Bir modele hiçbir yön vermeden bana güzel bir sayfa yap derseniz o da eğitildiği milyonlarca örneğin ortalamasını size verir. Ortalama demek güvenli demek. Güvenli demek de herkesinkine benzeyen demek. İşte AI Slop tam olarak bu. Teknik olarak çalışan ama karaktersiz. Birbirinin kopyası gibi duran çıktılar. Sorun aracın yeteneksizliği değil, sorun ona kim olduğunu söylememeniz. Topluluk bu desene o kadar aşina ki tek tek işaretlerini bile çıkarmışlar. Genelde şunları görüyorsunuz. Belli bir teal var. Yani turkuaz vurgu rengi. 3 sütunlu hep aynı düzendeki bir özellikler bölümü. Sağ üst köşede yanıp sönen küçük bir durum noktası ve her yerde aynı ikon ailesi. Ve bunu söyleyen sadece kullanıcılar değil, Anthropic'in kendisi de şunu açıkça kabul ediyor. Ortada tanımlı bir tasarım sistemi yoksa çıktılar işlevsel ama jenerik kalıyor. Yani araç size zaten bana kimliğimi ver diyor. Biz de bu bölümde tam olarak bunu yapıyor olacağız. Çözüm kimlik ver.
Peki nasıl kimlik veriyoruz? İşin sırrı aracı her seferinde boş sayfadan başlatmamak. Ona baştan benim işlerim şöyle görünür diyen kısa bir yönerge vermek. Bu yönergenin yaygın bir adı var. Design.md. İsim Google Labs'in açık kaynak yaptığı bir spesifikasyondan geliyor. Yani ortada yayınlanmış herkesin okuyabileceği bir tarif var. Ama Cloud Design'ın resmi bir özelliği değil. Arayüzde tıklayacağınız bir buton aramayın. Sadece markanızı ya da zevkinizi tarif eden kısa bir metin ve bunu Cloud Design'e elinizle veriyorsunuz. İster ayrı bir not dosyasında tutun, ister promptunuzun başına yapıştırın. Mantık aynı. Yönerge ne içeriyor? İyi bir stil yönergesinde 4 şey olur. Birincisi renk. Kullanılacak ana renkler ve varsa kaçınılacaklar. Az önceki teal örneği tam da bir kaçınılacak kuralın adayı aslında. İkincisi tipografi hissi. Piksel piksel font seçmek zorunda değilsiniz. Ciddi ve kurumsal mı yoksa sıcak ve elle yazılmış mı, bu kadarı bile çok şey değiştiriyor aslında. Üçüncüsü ton. Sayfadaki metinler resmi mi konuşsun, samimi mi, iddialı mı? Dördüncüsü de bunların hepsini tek çatı altında toplayan estetik bir yön. Yani sayfanın genel karakteri. Şimdi sıra bu yönlere geldi. Estetik yön şu işe yarıyor. Her seferinde 10 ayrı ayarı tarif etmek yerine bir karaktere isim verip bunu istiyorum diyorsunuz. Topluluk Cloud Design için sık işe yarayan birkaç yönü derlemiş. Bunları Evason Cloud Design diye açık bir topluluk kaynağından aldım. Açıklamaya linkini bırakıyor olacağım. Birincisi editorial minimalizm. Bir derginin sayfası gibi bol beyaz alan, sakin tipografi, gösterişten uzak, ciddi ve güven veren işler için birebir. İkincisi warm editorial, aynı dergimsi düzen ama sıcak renkler ve daha insani bir dokunuşla. Bir topluluk, bir kişisel marka, bir eğitim sayfası için sıcak durur. Üçüncüsü Data Dance Pro, yoğun bilgi, tablolar, paneller, bir kontrol paneli, bir analiz aracı, bir kurumsal ürün için doğru bir his uyandırıyor. Benim siber güvenlik tarafındaki işlerime de aslında bu yakışıyor. Dördüncüsü Cinematic Dark, koyu zemin, güçlü kontrast, iddialı bir hava. Bir lansman sayfası, bir oyun, bir teknoloji ürünü için etkili olabilir. Bu kursta kullandığımız koyu tema da bu yöne bir göz kırpıyor aslında. Şunu da hemen ekleyeyim. Bunlar birer başlangıç noktası, kural değil. İstediğinizi seçip üstüne kendi dokunuşunuzu ekleyebilir, hatta kendi yönünüzü tarif edebilirsiniz. Şimdi teoriyi bırakıp farkı canlıda görelim. Şimdi şöyle bir deney yapacağız. Aynı isteği 2 kez vereceğim. İlkinde hiçbir yön vermeden çıplak bir promptla, ikincisinde ise az önce konuştuğumuz stil yönergesiyle. Sonra ikisini yan yana koyacağız ve farka bakıyor olacağız. Tekrar ana sayfaya geldim. İlk turda kasıtlı olarak kötü davranacağız. Yani sadece ne istediğimi söyleyip karakterle ilgili tek kelime etmeden şunları yazıyor olacağım. Dizayn sistemi buradan kaldırıyorum. Bir çevrim içi eğitim platformu için tek sayfalık bir landing page tasarla. Üstte bir başlık, altında özellikler bölümü, bir de kayıt butonu olsun. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Detay vermediğim için detayları bana sordu. Platformun adı ne öğrettiği seçmiyorum. Kendisi uydursun. Kararı sen ver. Kararı sen ver. Burada da bir şey seçmiyorum. Burada da kararı sen ver diyorum. Aşağıda dizaynı getirdi ama dizayn seçmeyeceğim. Continue dedim. Evet, dizayn sistem seçmememe rağmen kendisi Nocturne'un koyu zeminini ve dış hatlarını kullanmış oldu. Aslında çıktı da fena değil. Her şey yerli yerinde ama tanıdık gelmiştir muhtemelen. Bildik desenleri zaten görüyorsunuz. İşte nötr renkler, 4 satırlı bir işte neler sunuyoruz bölümü vesaire. Aslında bunlar standart olan şeyler. Şimdi teknik olarak doğru ama ruhu yok. 100 kişi aynı promptu yazsa aşağı yukarı 100 benzer sayfa çıkacak. Bu ilk sayfayı A diyerek bir kenara koyalım. Şimdi asıl olaya geçelim. Aynı işi bu sefer ona kim olduğumuzu söyleyerek yapacağız. Yeni bir sayfa açıyorum. Bu sefer şunu söyleyeceğim. Stil yönergesi. Estetik yön warm editorial, sıcak, dergimsi insani bir his, renk paleti koyu sıcak zemin, mercan bir ana vurgu, kehribar ikincil vurgu, turkuaz ve teal tonlarını kullanma, tipografi ciddi ama davetkar olsun, ton meslektaşa anlatır gibi samimi ama güven veren, standart 3 sütunlu özellik gridinden ve jenerik ikon yığınlarından kaçın. Şimdi bu yönergeye sadık kalarak bir çevrim içi eğitim platformu için tek sayfalık bir landing page tasarla. Üstte bir başlık, altında özellikler bölümü, bir de kayıt butonu olsun. Gönderiyorum. Dikkat edin, brief'in ne istediğim kısmı ilk turla birebir aynı. Sadece başına karakteri ekledim. Evet, tasarımı tamamladı ve şu an son kontrolleri de gerçekleştiriyor. Bir tane problem buldu ve o probleme kendisi otomatik olarak müdahale ediyor. Daha şimdiden sayfanın ne kadar öbür sayfaya göre farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Evet ve işte çıkan sayfa bambaşka. Sıcak tonlar geldi. Mercan vurgu oturdu. O tek düze gridin yerini daha akışkan bir düzen aldı. Aynı bilgi ama tamamen farklı bir his. Solda çıplak promptun sonucu, sağda ise yönergeli olan bir içerik karşımızda. İskelet neredeyse aynı ama biri herhangi bir yapay zeka çıktısı, diğeri benim sayfam gibi duruyor. Aradaki tek fark o birkaç satırlık yönerge oluyor işte. Bu tasarımı yaptıktan sonra
Burada yine tek tek bu alanları kendiniz de düzenleyebilirsiniz veya sohbetten de düzenleyebilirsiniz. Yorum ekleyebiliyorduk, kaydırıcılarımız vardı. Bunları da unutmayın. Marka tokenları biraz daha ileri gidelim. Eğer gerçek bir markanız varsa stil yönergenizi somut tokenlara indirgeyebilirsiniz. Token dediğim markanızın küçük yapı taşları. Ana renginizin kodu, ikincil renginiz, font aileniz, köşelerin ne kadar yuvarlak olacağı, tonunuzu anlatan birkaç kelime, bunları bir kez yazıp sakladığınızda her yeni projede aynı yönergeyi yapıştırıp tutarlı çıktı alırsınız. Sayfadan sayfaya da sizin markanız olarak kalmış olur. Bir de topluluğun remix dediği eğlenceli bir teknik var. Fikir şu: iki farklı karakteri alıp harmanlıyorsunuz. Mesela editorial minimalizmin sakinliği ama sinematik dark'ın koyu kontrasıyla diyorsunuz. Ya da bir markanın renklerini başka bir estetiğin düzeniyle değiştiriyorsunuz. Böylece kimsede olmayan size özel bir karma elde ediyorsun. İşte hep aynı görünüyor sorunun tam zıddı bu. Bilinçli olarak kendi tarifinizi yazmanız gerekiyor. Bu işi yaparken görülen 3 yaygın hatayı da söyleyeyim. Birincisi, yönergeyi gereğinden uzun yazmak. Sayfalarca şöyle olsun böyle olsun demek çıktığı iyileştirmiyor. Aksine karıştırıyor. Birkaç net satır uzun bir romandan çok daha etkilidir. Renk, tipografi hissi, ton, yön, bu kadarı çoğu zaman yeterli olacaktır. İkincisi, hala soyut kalmak. Modern ve şık olsun demek bir yön değil. Herkes bunu istiyor. Bunun yerine somut olun. Hangi yön, hangi renk, neyden kaçınılacak, teal kullanma gibi bir yasak bile güzel yaptan çok daha fazla işe yarayacak. Üçüncüsü de şu: her projede yönergeyi baştan uydurmak. Bir kez oturtturduğunuz stil yönergesini saklayın ve tekrar tekrar kullanın. Hem tutarlılık gelir hem de her seferinde aynı işi yapıp durmaktan kurtulursunuz. Zaten kursun ilerleyen bölümünde bu işi tamamen otomatiğe bağlamanın yolunu da göstermeye çalışacağım. Kısa bir stil yönergesiyle jenerik bir sayfayı nasıl karakterli hale getirdiğimizi gördük. Peki ya zaten oturmuş bir markanız, çalışan bir kod tabanınız varsa? Şimdi stili elle yazmayı bırakıp Cloud Design'a doğrudan projemizden okutacağız. İşin en güçlü tarafı burada başlıyor. Ama önce göreviniz kendi projeniz için birkaç satırlık bir stil yönergesi yazın. Renk, tipografi hissi, ton, estetik yön. Sonra sayfanızı bir yönergesiz bir de yönergeli olarak üretip bir yan yana koyun derim. Bölüm 4'te kod tabanından tasarım sistemini işleyeceğiz. GitHub Import ve Design Sync konularına bakıyor olacağız. Tasarım sistemini kod tabanında otomatik çıkaracağız. GitHub repo bağlama, çıkan sistemi incelemeye göreceğiz. Cloud Code'da /sync döngüsünü görüyor olacağız. Elle tarif etmenin sınırı. Şöyle düşünün. Diyelim ki bir şirketin bir web sitesi zaten var. Renk paleti belli. Buton stilleri belli. Tipografi oturmuş. Şimdi bu şirket için yeni bir landing page ya da bir sunum tasarlayacaksınız. Elle tarif yöntemiyle gitseniz ne olur? Oturup o sitenin ana rengini bulacaksınız. Hex kodunu kopyalayacaksınız. Başlık fontunu, gövde fontunu, buton köşe yuvarlaklığını tek tek Cloud'a yazacaksınız. Bir yeri unutursanız çıktı markadan sapar. Her yeni projede bunu baştan tekrarlarsınız. Cloud Design'in çözümü şu: o siteyi ya da kod tabanını doğrudan okusun. Renkleri, tipografiyi, bileşenleri kendisi çıkarsın ve bir tasarım sistemi olarak saklasın. Siz de bundan sonra her projede bunu tekrar tekrar anlatmayın. Bu, rakiplerinde bu haliyle bulunmayan öne çıkan bir özellik. Şimdi bunun tam olarak ne demek olduğunu açalım. Tasarım sistemi çıkarımı şu demek: Cloud'a bir kaynak veriyorsunuz. O kaynaktaki görsel dili çözümleyip 3 ana başlıkta topluyor. Renkler, ana renk, vurgu renkleri, arka planlar. Tipografi, hangi yazı tipi, başlık ve gövde ölçekleri ve bileşenler. Butonlar, kartlar, formlar nasıl görünmeli? Peki bu kaynağı nasıl veriyoruz? Bunun 3 yolu var. Birincisi GitHub reposuna bağlamak. En yaygın yol bu. Bugün ağırlıklı bunu gösteriyor olacağım. İkincisi, doğrudan bir tasarım dosyası ya da ham dosyaları yüklemek. Üçüncüsü, Cloud Code'un içinde /design-sync diye bir komut. Bu, yerelinizdeki kod tabanının tasarım sistemini Cloud Design'a taşıyor. Arayüzde bu üçü ayrı ayrı butonlar olarak değil, tek bir kaynağa bağlı akışının parçaları olarak da karşınıza çıkabilir. İsimlere değil, mantığa odaklanın. Bu üçü en yaygınları. Bunların yanında figma.fig dosyası yükleme, canlı bir web sayfasını adresiyle gösterme, hatta başka bir Cloud Design projesini kaynak alma gibi yollar da var. Hangi kapıdan girerseniz girin, varış noktası aynı: markanıza ait bir tasarım sistemi. Küçük bir tarih notu: kendi tasarım sisteminizi bu şekilde getirme özelliği ve /design-sync komutu 17 Haziran 2026'da büyük güncellemeyle geldi. Yani nispeten yeni. Ekranınızda görmezseniz güncelleme durumunuzu mutlaka kontrol edin. Sistem bir kez çıkınca iki şey oluyor ve bence asıl değer burada. Birincisi, her yeni projede bu sistem otomatik uygulanıyor. Her seferinde markayı yeniden anlatmıyorsunuz. İkincisi ve daha da güzeli, Cloud ürettiği çıktığı bu tasarım sistemine karşı kendi kendine kontrol ediyor. Sistemden saptığı yerleri siz görmeden düzeltiyor. Yani hem hızlandırıyorsunuz hem de tutarlılık garantiye biniyor.
Tamam, yeter anlattık. Gelin şimdi ekrana geçelim ve gerçekten bu işleri yapalım. İşte karşımızda Cloud Design. Ana sayfada şurada Design System diye bir başlık var. Bu başlığa tıkladığınız zaman daha önce oluşturmuş olduğunuz dizayn sistemlerini ve default'ta gelen dizayn sistemlerini de görebiliyorsunuz. Create Design System'e bastığınız zaman burada işte GitHub'dan, Figma'dan bir sistem oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda da işte Cloud Code kullanarak da yine bir sistem oluşturabiliyorsunuz. Biz GitHub'a bağla seçeneğini seçeceğiz. Rastgele bir örnek repo kullanmayacağım. Kendi mobil uygulamamın deposunu bağlayacağım buraya. Uygulamanın adı Ödeksi. Aboneliklerinizi ve ödemelerinizi takip etmeye yarıyor. Flutter ile yazıldı. Arka tarafta da Supabase var. Şuraya dikkat. Ekranda depo adı Subo olarak görünüyor. Bu ayrı bir proje değil. Uygulamanın eski adı aslında. Depo adı öyle kalmış. Karışmasın diye baştan söyleyeyim. Bir de şu var tabii ki. Bu repo herkese açık değil. Private. O yüzden de araya bir izin ekranı giriyor. GitHub tarafında Cloud'un hangi depolara erişeceğini seçiyorsunuz. Private bir repo bağlayacaksanız eğer bu adımı bekleyin. Normal bir şey yani. Repo adresimi buraya yazdım ve ardından Continue to Generation butonuna basıyorum. Generate diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bağlamış olduk. Küçük bir not, bu depo ufak değil, 30 MB'ın üzerinde. Büyük kod tabanlarında da bu adım uzayabiliyor. Hatta tarayıcı yavaşlayabiliyor. Ona birazdan sınırlar kısmında dönüyor olacağım. Şimdilik bilerek reponun tamamını bağladım buraya. Bu noktada bütün repoyu inceleyecek, oradan dosyaları çekecek ve bana bir dizayn sistemi oluşturacak. Evet, içerik uzun olduğu için gerçekten uzun sürdü. Yaklaşık bir 20-25 dakikadır kadar bunu bekliyorum. Gördüğünüz gibi aslına bakarsanız bütün içeriği oluşturmuş oldu. Bunlar eski logolar. Burada yine gösteriyor. Sağda Cloud'un çıkarmış olduğu bütün renkleri ve detayları görebiliyorsunuz. Solda uygulamaya ait gerçek tema dosyaları da yer alıyor. Koyu moddaki zemin rengim burada aslında. Yüzey rengi, bir üst kat yüzey, kenarlık. Şimdi çıkan sistemdeki değerlere bakın. Aynı yerden geliyorlar hepsi. Hepsi benim GitHub repomdan geldi bunların. Bakın burada buton tasarımlarım var. Ödeme detayları var. Uygulama içerisindeki ekranlar da yine mevcut. Bu artık benim için çok kritik bir dosya. Çünkü bu markadan sapmayacağım. Burada bu noktaya güveniyorum. Bir ayrıntı daha. Bu gerçekten faydalı. Ödeksi'nin hem koyu hem açık modu var. Açık modda zemin renkleri burada. Koyu modda da yukarıdaki renkleri baz alıyor. Ve burada hepsini bize yansıtmış aslında. İki temalı bir uygulamanız varsa tam da bakmanız gereken yer buradaki renk detayları. Yine sol taraftan tıklayarak da ilgili alanlara gidebiliyorsunuz. Ama şunu başta söyleyeyim, her şeyi kusursuz yakalamıyor. Bakarsanız burada bir iki şeyi de atlamış olabileceğini görürsünüz. Bu normal. Çıkarılan sistemi her zaman bir gözden geçirin. Neyi yakalayıp neyi kaçırdığını fark etmek bölüm sonunda sizden isteyeceğim görevin de tam kalbi olacaktır. Özetle neleri gördük? Çıkan sistem içerisinde renkleri, tipografiyi, bileşenleri görmüş olduk. Gerçekten de kodun içerisinden bu detayları bize çıkardı. Evet, artık bir dizayn sistemimiz var. Burada Sbo/Ödeksi dizayn sistem olarak görebiliyorsunuz. İşin güzel kısmı burada başlıyor. Bu tasarım sistemi elimizdeyken yeni bir tasarım isteyeceğim. Dikkat edin, renk ya da font hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece ne istediğimi anlatacağım. Dizayn sistemimi seçiyorum ve ardından promptumu yapıştırıyorum. Bu ürün için tek sayfalık bir landing page tasarla. Üste bir başlık ve kısa bir vaat. Ortada 3 özellik kartı, altında bir kayıt bölümü, içeriği sende olur ama markanın mevcut tasarım sistemine sadık kal. Bakalım ne verecek. Sol panelde alt tarafta burada dizayn sistemin ismini de görebilirsiniz. Subo/Ödeksi Design System diye yazıyor. Az önce benim kodumdan çıkardığı bütün tasarımsal kuralları bu dizayn sisteminin içerisine işledi. Ve benim ona verdiğim promptu da bu dizayn sistemine bağlı kalarak bir landing page oluşturmada kullanacak. Sayfayı tasarlamaya başladı. Gördüğünüz gibi canlı bir şekilde Canvas alanında görebiliyoruz. Renkler, yazı tipi, buton stili hepsi bağladığım reponun diliyle konuşuyor aslında. Ben bunları tek tek söylemedim. Sistem devrede olduğu için otomatik olarak uygulanmış oldu. Şu anda tasarımı bitirdi ve sol tarafta yine check ettiğini, yani kontrol ettiğini görebilirsiniz. Aynı zamanda Dark ve Light modu da kendisi eklemiş oldu. Şöyle genel bir içeriye bakalım. Alt tarafta bu ayın ödemelerini bugün topla gibi bir kayıt alanı. Burası biraz alakasız oldu. Detay vererek buraları düzeltebileceğinizi daha önce de söylemiştim. Uygulama ile alakalı özellikleri bakın kartlar şeklinde buraya yazdı. Sürpriz ödeme yok diye de benim bir sloganım vardı. Sloganımı da buraya eklemiş oldu. Şu anda tamamladı. Bakın Light Mode'a tıklıyorum. Arka plan Light Mode, Dark Mode'a tıklıyorum. Dark Mode. Şimdi uygulamanın gerçek web sitesine bakalım. Ödeksi.app'e. Burada görmüş olduğunuz gibi ben bir alan zaten önceden tasarlamıştım. Evet, hani Cloud Design'a baktığınız zaman çok basit bir iki promptla yapmaya çalıştığımız için başarılı bir içerik çıkmadı. Fakat daha detaylı bir konuşmayla, daha detaylı düzenlemelerle bu sayfayı ne kadar kolay yapabileceğinizi görmüş oldunuz. Şimdi bunu 3. bölümdeki yöntemle karşılaştıralım. Orada da güzel karakterli bir çıktı almıştık. Ama stili biz kendi kelimelerimizle tarif
tarif etmiştik. Burada ise kaynak doğrudan gerçek kod tabanı. Yani fark şu. Elle tarif ederken markanın hissini aktarırsınız. Koddan çıkarırken markanın tam kendisini alırsınız. Var olan bir ürünle gerçek bir markayla çalışıyorsanız bu ikincisi çok daha sağlam. Bir de şunu hatırlatayım. Cloud bu çıktığı arka planda tasarım sistemine karşı kontrol ediyor. O yüzden markadan sapan detaylar genelde daha üretim anında düzeltilebiliyor. Tabi yine de gözünüzle bir kontrol edin. Araç iyi ama kesinlikle kusursuz değil. Şimdi bir de geliştiriciler için olan tarafa bakalım. /design-sync. Diyelim ki bir projeyi tarayıcıya bağlamak yerine zaten Cloud Code'da yer elinizde açık tutuyorsunuz. Benim Ödexi'nin kodu zaten bilgisayarımda duruyor. Az önce GitHub üzerinden bağladığım şeyin de aynısı. O zaman GitHub'a hiç gitmeden doğrudan Cloud Code'un içinden bu komutu çalıştırıp yerel kod tabanınızın tasarım sistemini Cloud Design'a taşıyabiliyorsunuz. Buradaki asıl kıymet döngünün kapanması. Ama şunu net söyleyeyim. Döngüyü iki ayrı kapı kapatıyor. /design-sync kod tabanınızı Cloud Design'a getiriyor. Handoff'ta tasarımı Cloud Code'a götürüyor. Yani kodla tasarım arasında bir gidiş dönüş var. Ama tek bir sihirli komutla değil, iki ayrı komutla yapıyorsunuz. Bu handoff tarafını yani koda devri sıradaki adımda çok daha derin işleyeceğiz. Burada sadece kapının nerede olduğunu göstermek istedim. Küçük bir dürüstlük notundan da bahsedeyim. /design-sync Cloud Code'un içinde çalışan bir komut. Yani bunu kullanmak için Cloud Code tarafına da geçmiş olmanız gerekiyor. Sadece tarayıcıda kalıyorsanız GitHub bağlama yolu sizin için yeterli olacaktır. Şimdi birkaç dürüst uyarı daha yapayım. Çünkü bu araç henüz beta aşamasında. Birincisi, çok büyük bir kod tabanı bağlarsanız tarayıcı gözle görülür şekilde yavaşlayabiliyor. Bu demoda bunu bilerek denedim. Ödexi'nin deposunun tamamını bağladım. 30 MB'ın üzerinde bir depo. Çözüm şu. Tamamı yerine tasarımla ilgili olan alt dizini bağlayın. Benim şimdi bir de aynı depoyu öyle bağladığımı düşünün. Bütün proje yerine sadece lib/core/tema klasörünü bağladığımda renkler, tipografi, boşluk ölçüleri, tema dosyası hepsi zaten orada. Siz de kendi projenizde tema, stil ya da bileşen klasörünüzü gösterin. Hem hızlanır hem de Cloud gereksiz kodla boğulmadan işe yarayan kısma odaklanır. İkincisi, çıkardığı sistemi kutsal metin gibi görmeyin. Kod tabanınız düzenli ve tokenlarınız net tanımlıysa çıkarım çok iyi oluyor. Ama kod dağınıksa, renkler yer yer sabit kodlanmışsa bazı şeyleri kaçırabiliyor. O yüzden çıkan sistemi mutlaka gözden geçirin. Yanlış ya da eksik bir değer varsa düzeltin. Birazdan sizden tam olarak bunu isteyeceğim. Yakaladığı 3 şey ve kaçırdığı bir şeyi not edin. Üçüncüsü, hızlı bir kurumsal not vereyim. Büyük kuruluşlar için bir yöneticinin tek bir tasarım sistemini onaylayıp kilitleyebildiği bir rol var. Böylece ekipteki herkes aynı sistemle üretir. Bu güzel. Takım ya da kurumsal planda kullanıyorsanız bu iş biraz daha derinleşiyor. Resmi dokümana göre özel bir yönetici rolü var. Rol tabanlı erişim mantığıyla çalışıyor. Bu rol tasarım sistemini yayınlama, ekibe varsayılan yapma ya da tamamen silme kontrolünü elinde tutuyor. Bir de tek bir sistemle sınırlı değilsiniz. Kurum birden fazla tasarım sistemi tutabiliyor. Mesela farklı markalar ya da ürünler ya da ürün hatları için ayrı ayrı olabiliyor. Ama şunu da eklemeliyim. Aracın yönetim tarafı henüz olgun değil. Denetim logları, ayrıntılı kullanım raporlaması, veri ikametgahı gibi kurumsal gereksinimlerde eksiklikler var. Yani ekipçe ciddi kullanacaksanız bunu da aklınızda bulundurun. Son olarak her bölümde söylediğim şeyi tekrar edeyim. Repo bağlamak ve üretim yapmak da kullanım hakkınızı harcıyor. Anthropic kesin rakamları paylaşmadığı için size sayı veremiyorum ama sistemi bir kez çıkarın, sonra üzerine küçük dokunuşlarla ilerleyin. Her şeyi baştan yeniden çıkarttırmak boşuna bütçenizi de harcayacaktır. Markayı koddan okuttuk, tutarlı bir sistem çıkardık, tasarım hazır. Peki bunu çalışan koda nasıl çevireceğiz? Sıradaki adımda tasarımı bir devir paketine dönüştürüp Cloud Code'a aktarıyor olacağız ve tarayıcıda canlı çalıştıracağız. Şimdi görev vakti. Burada durup kendi reponuzu bağlayın ve bir tasarım sistemi çıkarın. Sistemin doğru yakaladığı 3 şeyi, kaçırdığı bir şeyi not etmenizi istiyorum. Bu bölümde handoff nedir? Devir paketinde ne var? Tasarımı Cloud Code'a aktar, tarayıcıda çalıştır kısmı var. /design-sync ile döngüyü kapat artı Cloud Code'suz alternatif yol kısmı var. Handoff nedir? Şöyle düşünün. Bir tasarım bitirdiniz, güzel görünüyor ama o haliyle bir tasarım internette yayınlanabilir, tıklanabilir bir sayfa değil. Aradaki köprü işte handoff oluyor. Bölüm 4'te kendi uygulamamın kod tabanını bağlayıp oradan bir tasarım sistemi çıkarmıştık hatırlarsanız. Sonra da o isimle Ödexi'ye bir landing page üretmiştik. O sistem şimdi kodda devam ediyor. Handoff tam olarak burayı tasarımla çalışan kod arasını bağlıyor. Devir paketinde ne var? Cloud Design'da tasarım hazır olduğunda Cloud her şeyi bir devir paketine yani handoff bundle'a dönüştürüyor. Bunu şöyle düşünün. Yapı,
bileşenler, stiller, tasarım sistemi referansı, içerik. Sayfanın yapısı, bileşenleri, stilleri, tasarım sistemi referansını hepsini tek bir pakete toparlıyor. Amaç kod tarafının bu paketi alıp doğrudan çalışan bir şeye çevirebilmesi. İşin güzel tarafı bu paketi Cloud Code'a aktarmak için elle uğraşmıyorsunuz. Tasarım tarafında tek bir dışa aktarım yetiyor. Ama tek bir yol var. Orada da karşınıza birkaç seçenek çıkıyor. Paketi bilgisayarınızdaki Cloud Code'a gönderin. Cloud Code web'e yollayın ya da zip olarak indirin. Hangisini seçerseniz varış aynı. Orada da paketi alıp çalışan koda dönüştürüyor. Yani akış şöyle. Cloud Design'da tasarla, devir paketini al, Cloud Code'u aç, çalışan sayfayı çıkar. Bir de bu tek yönlü bir yol değil. Ama şunu net söyleyeyim. Döngüyü iki ayrı komut kapatıyor. Tasarımdan koda geçişi handoff yapıyor. Kod tarafında bir şey değiştiğinde onu tasarım sistemine geri getiren de /design-sync yani gidiş dönüş var. Ama tek bir sihirli komutla değil iki ayrı komutla. /design-sync komutu aracın Haziran ayındaki büyük güncellemesiyle geldi. Demoda da bunu bir kez görüyor olacağız. Burada dürüst bir beklenti ayarı yapalım. Çünkü en sık kırılan yer burası. Handoff size çalışan bir ön yüz yani arayüz veriyor. Sayfanın yapısını, görünümünü, tıklanabilir kısımlarını. Ama Cloud Design bir backend ya da veri tabanı üretmiyor. Yani sunucu tarafı mantık. Veri saklama, kullanıcı girişi gibi arka uç işleri beklemeyin. Şöyle düşünün. Cloud Design size güzel çalışan bir vitrin veriyor. O vitrinin arkasındaki depoyu, kasayı, sistemi siz kuruyorsunuz. Bir landing page için bu genelde yeterli. Ama tam bir uygulama yapacaksanız eğer arka ucu ayrıca inşa edeceğinizi baştan bilin. Bu bir eksiklik değil, aracın nerede durduğunu bilme meselesi. Tamam, teori bu kadar. Ekrana geçelim. Karşımızda bölüm 4'te ürettiğimiz sayfa duruyor. Ödexi'nin landing page'i. Ödexi benim abonelik ve ödeme takip uygulamam. Bölüm 4'te bu uygulamanın kod tabanından bir tasarım sistemi çıkarmış. Sayfayı da o sistemle yedirmiştik. Şimdi o sayfayı çalışan koda çeviriyoruz. İlk işimiz ne? Devir paketini almak. Bunun için dışa aktarma tarafına gidiyoruz. Share kısmında. Burada çeşitli seçenekler var. Bizim aradığımız koda devir seçeneği. Menüdeki tam adı sizin ekranınızda biraz farklı olabilir. Çünkü araç hala geliştiriliyor ama mantık aynı. Buradan tasarımı Cloud Code'a göndereceğiz. Buradaki seçenekler arasında olmadığını da görebilirsiniz. More Formats and App'e tıkladığınız zaman Cloud Code seçeneği var bakın. Buradan Send'e bastığınız zaman Cloud arka planda o devir paketini hazırlamaya başlıyor. Az önce slaytta konuştuğumuz şey tam da bu. Sayfanın yapısı, stilleri, tasarım sistemi, referansı hepsini tek paket topluyor. Send diyelim. Local Agent seçiliyken Copy Prompt da diyebilirsiniz, Download Zip de diyebilirsiniz. Ben Download Zip seçeneğini seçiyorum ve Ödeksi Landing Page tasarımı handoff.zip dosyası indirildi. Cloud Design bunu bana Cloud Code'a nasıl aktaracağımı da soruyor. Dikkat edin, tek bir yol yok. Burada birkaç aktarım yolu birden çıkıyor. Doğrudan yerel ajana gönderebiliyorsunuz. Cloud Web'e de gönderebiliyorsunuz. Zip olarak indirebiliyorsunuz ya da yerel ajan yolunu seçiyorsunuz. Ben yerel ajan yolunu seçtim. Şimdi Cloud Code tarafına geçtim ve zip dosyasını da bu klasörün bulunduğu dosyanın içerisine attım. Ve Cloud'a doğal dille şunu söylüyorum. Bir handoff dokümanı yükledim klasöre. O sayfayı yerelde çalıştır ve bana göster diyorum. Evet, şu anda tamamladı ve ne yaptığını bana anlatıyor. Sayfada olan içerikleri de bana söylüyor. Bir tane de link verdi bana. Hemen linkimize gidelim ve içeriye bakalım. Tarayıcıda o adresi açtım ve işte artık bu bir tasarım değil, gerçekten çalışan bir sayfa. Aynı başlık, aynı bölümler, aynı fiyat kartı ve buton hepsi burada. Az önce solda bir tuvalde duran şey şimdi tarayıcıda çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi ücretsiz dene dediğimde alt kısma da kayıyor. Yani çalışan bir web sayfası var. Tarayıcıda yaşayan bir içeriğimiz mevcut. Videonun başında da hook kısmında da gösterdiğim sayfa buydu. Tasarımdan çalışan bir sayfaya arada elle kod yazmadan gelmiş olduk. Şimdi işin ikinci yarısına geçelim. Artık elimizde kod olduğuna göre değişiklikleri kod tarafında da yapabiliriz. Küçük bir şey deneyelim. Cloud Code'a buradaki butonun yazısını değiştirmesini söylüyorum. Önce bir sayfamıza bakalım. Burada ne yazıyordu? Ücretsiz başla. Burayı hemen başta olarak değiştirmek istiyorum. Cloud Code'a şu promptu veriyorum. Sayfadaki ana aksiyon butonunun yazısını hemen başla yap. Yapıldığını söyledi. Teyit ettiğini de söyledi. Şimdi sayfamıza dönelim. Sayfayı yeniliyorum. Bakın ücretsiz başla kısmı hemen başla oldu. Yani artık iki dünyada da çalışabiliyorum. Kaba görsel işler tasarım tarafında, ince koda dokunan işler Cloud Code tarafında oluyor. Şimdi Cloud Code'a dönelim. Peki kodda yaptığım bu değişiklikleri tasarım tarafıyla nasıl tutarlı tutacağım? İşte burada Design Sync komutu devreye giriyor. Bu komut kod tabanının tasarım sistemini Cloud Design tarafıyla senkron tutmama yardım ediyor. Böylece iki taraf birbirinden kopmuyor. Küçük bir dürüst not vereyim. Bu komut hala yeni ve arayüzü değişebiliyor. O yüzden sizin ekranınızda tam davranışı biraz farklı olabilir. Ama akıldan çıkarmayın. Tasarım ile kod arasında bir gidiş dönüş var. Ama tek bir sihirli komutla değil. Döngüyü iki ayrı kapı kapatıyor. Design Sync kodu tasarım tarafına getiriyor.
gönderiyor. Handoff da tasarımı koda götürüyor. Burada design sync yazdıktan sonra projenizin ismini yazabilirsiniz. Yazdıktan sonrasında da sync işlemini gerçekleştirecektir. Handoff'tan sonra tamam oldu deyip geçmeyin. Kısa bir kontrol turu her zaman işe yarar. Birincisi, yapı ve içerik tam gelmiş mi? Tasarımdaki bölümlerin hepsi kodda var mı? İkincisi, stiller ve tasarım sistemi tutarlı mı? Yoksa bir yerde renk ya da boşluk kaymış mı? Üçüncüsü, tıklanabilir olması gereken şeyler gerçekten çalışıyor mu? Ve dördüncüsü, az önce konuştuğumuz sınırı hatırlayın. Arka uç gerektiren yerler, yani form gönderimi, giriş, veri kaydetme gibi, bunlar tasarımda varmış gibi görünür ama arkasını sizin bağlamanız gerekir. O yerleri baştan not edin. Peki Cloud Code'u kullanmıyorsanız panik yok. Aynı hedefe başka bir yoldan da gidebilirsiniz. Cloud Design tasarımı tek parça, bağımsız bir HTML sayfası olarak da dışa aktarabiliyor. Bu dosyayı bilgisayarınızda çift tıklayıp tarayıcıda açtığınızda çalışan sayfayı görürsünüz. Handoff kadar esnek değil, kodun içine Cloud Code kadar rahat giremezsiniz. Tasarımı çalışan bir sayfa halinde kullanayım diyorsanız bu yolda işinizi görür. Bu bölümde ikisini de gösterdim. Kendi durumunuza göre seçim yapabilirsiniz. Bitirmeden önce bu konuda en sık düşülen 3 hatayı söyleyeyim. Birincisi, handoff'tan arka uç beklemek. Az önce konuştuk. Çalışan bir ön yüz alırsınız. Veri tabanı ya da sunucu mantığı değil. Bunu başta bilirseniz hayal kırıklığınız da olmaz. İkincisi, devirden sonra koda hiç bakmadan bitti demek yanlıştır. Bir kontrol turu atın. Bölümler tam mı? Etkileşimler çalışıyor mu? Tasarım sistemi kaymış mı diye bir bakın. Üçüncüsü, kod tarafında değişiklik yapıp tasarım tarafını unutmak. İki taraf zamanla birbirinden kopar. Slash design trace sync'in olayı tam da bu kopmayı engellemek aslında. Döngüyü kapatmayı alışkanlık haline getirin. Tasarımı koda devrettik, döngüyü de kapattık ama kod tek çıkış yolu değil. Şimdi geri kalan bütün export yollarını geziyoruz. PDF, sunum, HTML, Canva ve o meşhur Figma sorusu. Ama önce göreviniz kendi tasarımınızı handoff ile devredip yerelde çalıştırın. Cloud Code kullanmıyorsanız HTML export'la aynı yere gidin. İkisi de çalışan bir sayfaya çıkacaktır. Sonra tasarımla kod arasındaki fark ettiğiniz 3 şeyi de not edin. Bu bölümde tüm resmi çıktı yolları, yani dosya, PDF, PowerPoint, HTML uygulamalarla gönderme paylaşım linki, Figma'nın dürüst cevabı artı üçüncü taraf köprüler, hangi format hangi iş için kısımlarını görüyor olacağız. Şöyle düşünün, Cloud Design'da tasarım bitince o tasarım tuvalde kilitli kalmak zorunda değil. Onu farklı kılıklara sokup farklı yerlere taşıyabilirsiniz. Resmi çıktı yolları şunlar: dosya olarak indirme, PDF, sunum yani PPTX, tek parça standalone HTML, uygulamalara gönderme yani send to kavramı, Canva, Miro, Vercel gibi 9 ayrı uygulama arasında seçebiliyorsunuz. Bu değişebilir siz videoyu izlerken çünkü çok hızlı update ediliyor. Yani güncelleniyor. Ve bir paylaşım linki oluşturma. Geçen bölümde işlediğimiz Cloud Coda Handoff'ta bunların bir kardeşiydi. Bu listede olmayan tek büyük isim Figma. Ona doğrudan export yok. O konuyu ayrıca dürüstçe konuşuyor olacağız. Ama önce elimizdeki gerçek yolları tek tek tanıyalım. İlk grup en tanıdık olanlar. Tasarımı bir dosya olarak çoğu zaman bir klasör ya da zip halinde indirebiliyorsunuz. Bu çıktının ham halini elinizde tutmak istediğinizde işe yarıyor. Bir de PDF var. PDF'i şöyle düşünün. Sabit, her yerde aynı açılan, üzerinde oynanamayan bir belge. Birine şuna bir bak diyeceğinizde karşı tarafın hiçbir program kurmadan açabileceği en güvenli format budur. Üçüncü yol benim özellikle sevdiğim çıktı. PPTX yani PowerPoint sunum dosyası. Cloud Design sadece landing page değil, sunum ve deck de üretebiliyor. İşte o çıktıyı PPTX olarak alıp doğrudan PowerPoint, Keynote ya da Google Slides'ta açabilirsiniz. Bunun değeri şu: bir yatırımcı sunumu ya da bir iç toplantı desteği hazırlığındaysanız onu düzenleyebileceğiniz gerçek bir sunum dosyası olarak ele alabilirsiniz. Sıfırdan slide dizmek yok. Dördüncü yol tek parça yani standalone HTML. Bu ne demek? Tasarımınız kendi kendine yeten tek bir web sayfasına dönüşebilir. O dosyayı çift tıklayınca tarayıcıda açabiliyorsunuz. Bir web sitesi gibi çalışacaktır. Bu tasarımı gerçek bir sayfa gibi görmek, birine canlı göstermek ya da geliştirme tarafına ilk adımı atmak istediğinizde çok işe yarıyor. Geçen bölümdeki handoff bunun daha gelişmiş, koda tam devir halidir. HTML export ise onun hızlı ve hafif versiyonudur. Tekrar ekranımıza dönelim. Burada tasarımımız hazır. Sağ üstteki share butonuna bastığım zaman publish as artifact yani artifact olarak paylaşabiliyorsunuz. PDF olarak paylaşabiliyorsunuz. HTML olarak söylemiştim paylaşabildiğinizi ve PowerPoint kısmı var. Burada PowerPoint'in yanında bir ok var. O ok işaretine tıkladığınız zaman içerisinde font, Google Slides, Screenshot Slide gibi seçenekler de mevcut. More App'e tıkladığınız zaman da PNG, Video, Cloud Code veya Connect More Destination kısmından da daha farklı seçenekleri görebiliyorsunuz.
Beşinci yol, tasarımcı olmayanların en çok seveceği yol, uygulamalara gönderme yani Send to butonu. Cloud Design'da ürettiğiniz tasarımı tek tıkla başka bir uygulamaya aktarabiliyorsunuz. Canva, Miro, Vercel, Replit, Wix gibi 9 ayrı uygulamaya doğrudan gönderebiliyorsunuz. Bu liste büyümeye de devam ediyor. Bunun mantığı şu, Cloud Design ile iskeleti, ana fikri hızlıca çıkarıyorsunuz. Sonra seçtiğiniz uygulamada herkesin bildiği o kolay arayüzde son rötuşları yapıyorsunuz. Canva sosyal görsel ve poster için, Miro pano çalışması için, Vercel ya da Replit kod tarafına geçiş için bir pratik. Hangi işe hangi uygulamaya yakışıyorsa onu seçiyorsun. Bu liste süs değil, her biri bir iş akışı. Sunum tarafına gideceksen Gamma, tasarımı çalışan bir uygulamaya çevireceksen Lovable ya da Base 44, yayını alacaksan Vercel veya Replit, ekiple pano üstünde tartışacaksan Miro. Canva'yı zaten konuştuk. Dürüst bir nottan bahsedeyim. Bir araçtan diğerine geçerken her zaman birebir aynı kalmayabilir. Çok karmaşık düzenler sadeleşebilir. O yüzden hangi uygulamaya gönderdiyseniz geçtikten sonra bir kez de orada gözden geçirin. Altıncı yol dosya değil, bir bağlantı, paylaşım linki. Tasarımı indirmeden doğrudan bir link verip ekibinizle paylaşabiliyorsunuz. Burada güzel olan şey erişim seviyesini seçebilmeniz. Birine sadece görüntüleme izni verirsiniz. Sadece bakar, dokunamaz. Yorum izni verirsiniz, bakar ve görüşünü bırakır ama tasarımın kendisine dokunamaz. Ya da düzenleme izni verirsiniz, o zaman üzerinde birlikte çalışabilirsiniz. Bu paylaşım genelde organizasyonunuzun kapsamında çalışır. Takım ve kurumsal planlarda önemli bir ayrıntı vereyim. Paylaşım organizasyonunuzun içinde kalıyor. Herkese açık bir yayın yok. Bir de projeden üretilmiş bir tasarımı görebilmek için kişinin o projeye erişimi de olması gerekiyor. Ama yine dürüst bir uyarıda bulunayım. Araç şu anda beta yani deneysel bir sürüm ve aynı anda çok kişinin birlikte düzenlemesi tarafı henüz tam oturmuş değil. Yani linki paylaşıp ekiple aynı anda üzerinde oynamayı düşünüyorsanız bunun bazen sorun çıkarabileceğini bilin. İnceleme için link paylaşmak sağlam bir yöntem ama kalabalık ve eş zamanlı düzenlemede de temkinli olmakta fayda var. Şimdi geldik herkesin merak ettiği o soruya. Peki ya Figma? Açık konuşayım, Cloud Design'ın doğrudan Figma'ya export özelliği yok. PDF var, PPTX var, HTML var, uygulamalara gönderme var, paylaşım linki var ama Figma'ya aktar diye bir buton yok. Bu araştırma dönemi itibariyle çift kaynakla teyit ettiğim bir gerçek. Şimdi bu neden önemli? Çünkü birçok tasarımcı ve ekip hala Figma'da yaşıyor. Cloud Design'da hızlı üretsem, sonra Figma'ya bitirdiğim işe devam etsem çok mantıklı bir istek. İşte tam burada üçüncü taraf köprüler devreye giriyor. Bu köprülerin mantığı şöyle. Cloud Design zaten HTML çıktı verebiliyordu ya. İşte Anima ya da HTML2Design gibi araçlar o HTML'i alıp Figma'ya taşıyabiliyor. Yani doğrudan bir yol değil, arada bir çevirmen var. Ama beklentiyi doğru kurmak lazım. Birincisi bunlar ayrı araçlar. Kendi hesabınız, kendi kurulumunuz gerekiyor. İkincisi hiçbir dönüşüm birebir mükemmel olmuyor. Karmaşık bir tasarım Figma'ya geçince katmanları, bileşenleri her zaman tertemiz oturmayabiliyor. Genellikle bir düzeltme turu gerekiyor. Ben burada bu köprülerin adım adım kullanımına girmeyeceğim. Çünkü bunlar Cloud Design'ın dışındaki konular. Kendi başlarına değişen araçlar. Amacım şu farkındalığı vermek. Doğrudan yol yok ama dolaylı yol her zaman bulunuyor. Sınırları bilerek kullanmanızda fayda var. Bunu deneyecekseniz o aracın güncel dokümanına bakmanızı öneririm. Çünkü dediğim gibi içerikler çok hızlı değişiyor. Siz bu videoyu izlerken buradaki bilgiler de değişmiş olabilir. Şimdi işin özüne gelelim. Bunca yol var. Hangisini ne zaman seçeceksiniz? Bu aslında basit bir karar. Bir sunum ya da toplantı desteği hazırlıyorsanız PPTX alın. Doğrudan sunum programında açılır ve düzenlenir. Ekibinizin bir göz atmasını, yorum yapmasını istiyorsanız paylaşım linki en pratik yol. Dosya gönderip durmaya gerek yok. Bu tasarımı geliştirmeye, gerçek bir ürüne dönüştürmeye gidiyorsanız HTML export ya da geçen bölümdeki gibi Cloud Code Handoff'u alabilirsiniz. Kod tarafına giden yol da bu. Sosyal medya görseli ya da hızlı bir düzenleme istiyorsanız uygulamalara gönderin. Canva, Miro gibi seçenekler işinize fazlasıyla uyacaktır. Ve sadece şuna bak üzerinde oynama diyeceğiniz sabit bir belge lazımsa PDF her zaman güvenli liman. Kısacası formatı işinize göre seçin, alışkanlığınıza göre değil. Doğru format sonraki işinizi yarı yarıya kolaylaştıracaktır. Bitirmeden önce export tarafında en sık görülen 3 hatayı söyleyeyim. Birincisi işe uymayan formatı seçmek. Geliştiriciye PDF, yatırımcıya hamzip göndermek gibi. Az önceki karar çerçevesini bir hatırlayın yeterli olacaktır. İkincisi aktardıktan sonra çıktığı hiç açıp bakmamak. Uygulamalara gönderirken ya da köprüyle Figma'ya geçince bazı şeyler kayabiliyor demiştik. Aktar sonra bir kez aç ve gözden geçir. Üçüncüsü ve en sinsisi export etmek de bedava değil. Her dışa aktarma bir işlem. Kimi zaman bir üretim turu demek. Gereksiz yere aynı şeyi 10 kez farklı formatta çıkarıp durmak kullanım hakkı
hakkınızı yiyecektir. İhtiyacınız olanı alın ve geçin. Bu konuya sıradaki adımda ayrıca değiniyor olacağız. Bütün çıktı yollarını gördük. Hangisi hangi işe yakışıyor artık biliyoruz. Ama fark ettiyseniz her üretim, hatta her export sessizce bir bütçeden yiyor. Kullanım hakkınızdan yani. Sıradaki adımda tam da bunu konuşuyor olacağız. Limitler ve o hakkı nasıl cimrice harcayacağınızı konuşacağız. Görev vakti geldi. Burada durup kendi tasarımınızı iki farklı formatta dışarı aktarın. Ve en az birini gerçekten kullandığınız bir işe sokun. Klasörde bekleyen dosya olarak bırakmayın lütfen. Bu bölümde limit gerçeği, tarihçi artı 2 çerçeve, neyin pahalı olduğu, token nereye gidiyor, cimrilik kontrol listesi gibi adımları görüyor olacağız. Şöyle düşünün, Cloud Design topluluğunda çok konuşulan iki dert var. Biri şu, çıktılar neden hep aynı görünüyor? En çok konuşulan konu hala bu. Onu 3. bölümde ele almıştık. Öbürü de bugünkü konumuz kullanım hakkım neden bu kadar çabuk bitiyor? Bunu şöyle dürüstçe söyleyeyim, limit konusu bir dönem en çok konuşulan başlıklardan biriydi. O günlere göre baskı belirgin şekilde azaldı ama hala karşınıza çıkabilecek bir sınır mevcut. Kullanıcı deneyimlerinde şunun gibi cümleler dolaşıyor. 2 prompt yazdım, haftalık hakkımın neredeyse tamamı gitti. Ya da yarım saat kullandım, bir haftalığına kilitlendim. Bunlar uç örnekler ama bir gerçeği gösteriyor. Bu araçta ne yaptığınız, ne kadar hakkınızı harcadığınızı doğrudan etkiliyor. İyi haber şu, bu tüketimin büyük kısmı sizin elinizde. Doğru alışkanlıkları edinince aynı işi çok daha az hakla yapabiliyorsunuz. Ama önce bu limitin tam olarak ne olduğunu netleştirelim. Çünkü burada bir kafa karışıklığı var. Önce en önemli kavram, bugün Cloud Design'ın kullanım hakkı tek başına bir cepte durmuyor. Cloud Design normal Cloud sohbetiniz, Cloud Code, bir de Cowork hepsi aynı havuzdan besleniyor. Yani burada bir tasarım turu atarken aslında sohbet ve kodlama bütçenizden de harcıyorsunuz. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Çünkü tüm mesele bu havuzu idareli kullanmak. Şimdi kısa bir tarihçe, çünkü bunu bilmezseniz internetteki çelişkili yorumlarda kaybolursunuz. Başta yani araç ilk çıktığında Cloud Design'in kendine ait ayrı bir kullanım sayacı vardı. Sonra Mayıs ayının sonunda yaklaşık 27-28 Mayıs'ta Anthropic bir değişiklik yaptı. Ve bu ayrı sayacı Cloud Code'un havuzuyla birleştirdi. Üçü tek havuza düştü. Ardından Haziran ortasında 17 Haziran'daki büyük güncellemeyle her bir tasarım turunun ortalama tüketimini optimize ettiler. İşte kafa karışıklığı burada. Bu birleşme iki farklı şekilde anlatılıyor ve ikisi de bir açıdan doğru. Topluluk tarafındaki eleştirel bakış şöyle diyor. Ortak havuz demek toplamda daha az kapasite demek. Artık bir tasarım oturumunu doğrudan kodlama ve sohbet bütçenizi azaltıyor. Antropik tarafı ise aynı değişikliği tam tersinden anlatıyor. Ortak havuz sayesinde daha fazla hareket alanı yani headroom oluştu. Üstelik tur başına harcanan token da düşürüldü. Antropik bunu bir sorun değil, token yakma sorununun çözümü olarak sundu. Nitekim Antropik'in güncel sayfası ortak havuz için daha yüksek paylaşımlı limitler diyor. Yine rakam yok, yine ölçümlü olmakta fayda var. Peki hangisi doğru? Dürüst cevap ikisi de. Duruma göre yani. Sadece tasarım yapıyorsanız hikaye başka. Gün boyu Cloud Code'da kod yazarken arada tasarım yapıyorsanız hikaye başka. Yani net etki tamamen sizin kullanım profilinize bağlı. Ben burada size kapasite arttı ya da azaldı diye kesin bir taraf tutmayacağım. İkisini de söyledim, gerisi sizin kullanımınıza kalmış bir şey. Bir de şu var, belki merak ediyorsunuz. İyi de bu havuzun tam olarak kaç token, haftada kaç tasarım yapabilirim? Buna net bir sayı veremiyorum. Çünkü Anthropic bu rakamları resmi olarak yayınlamıyor. İnternette dolaşan yüzdeler, şu kadarını bitirdi gibi ifadeler kişisel deneyimler. Sizin planınızda ve o günkü kullanımınızda bambaşka şeyler çıkabilir. O yüzden ben size sayı vermeyeceğim. Gerçek limitinizi görmek istiyorsanız doğru yer kendi hesabınızın kullanım ekranı. Şimdi işin teknik ama basit tarafına gelelim. Bu havuz neyle boşalıyor? Buradaki en önemli sezgi şu. Her hamle aynı fiyat değil. Cloud'a düz yazı vermek en ucuz olanı. Ama ona bir görsel verdiğinizde, mesela bir ekran görüntüsü ya da bir tasarım dosyası yüklediğinizde bu çok daha pahalıya patlıyor. Kabaca söylemek gerekirse görüntüyü anlamak için harcanan token aynı bilgiyi yazıyla vermeye göre 3 katı civarında. Bu kesin bir antropik rakamı değil. Toplulukta öne çıkan bir tahmin. Ama yön olarak doğru. Görsel her zaman pahalıdır. Bunu bilince hakkınızı en hızlı yiyen alışkanlıkları da sıralayabilirsiniz. Birincisi sürekli ekran görüntüsü ya da tasarım dosyası yüklemek en pahalı harekettir. İkincisi minicik bir değişiklik için Cloud'a bütün tasarımı baştan ürettirmek, tek bir kelimeyi değiştirmek için koca sayfayı yeniden yaptırmak gibi hatalar. Üçüncüsü gereğinden fazla referans ekran biriktirmek. 10 tane örnek yüklerseniz Cloud her seferinde onları da işler. Dördüncüsü de aynı fikri tekrar tekrar sıfırdan denemek. İlerlemek yerine hep başa dönmek. Şimdi bunların hepsini bir demoda somutlaştıralım. Elimde önceki bölümlerden kalma bir tasarım var. Şimdi size aynı hedefe iki farklı yoldan gideceğim. Önce yanlış yol. Diyelim ki sadece butonun yazısını değiştirmek istiyorum. Yeni başlayan biri genelde şunu yapar. Sohbete döner ve şunu yazar. Sayfayı baştan tasarla, bu sefer butonun üstünde hemen başla yazsın. Ben bu promptu yolladığım dakikada Cloud bu sayfanın tamamını baştan üretecek ve değiştireceği tek alan hemen başla yazısı olacak. Bu hem zaman hem de en pahalı hamlelerden biri olacaktır. Bir de bunu her küçük düzeltmede yaptığınızı düşünün. Sürekli
sürekli bütün sayfayı baştan tasarlayacaktır. Bir de şunu ekleyeyim, şuna benzesin demek için sağdan soldan ekran görüntüleri yükleyip durmak hatalı. Her görsel az önce konuştuğumuz gibi ekstra pahalı bir yük. Tek bir iyi referans yeter, 10 tane değil. Şimdi aynı işi daha doğru bir şekilde yapmayı göstereyim. Aynı hedef butonun yazısını değiştirmek olacak. Buton yazısını değiştireceksem Cloud'a hiç sormuyorum bile. Doğrudan butonun üstüne gelip metni kendim düzeltebilirim. Burada herhangi bir token harcamadan bu değişikliği yapmış olabiliyorum. Bunu geçmiş videolarda nasıl yapacağımızı zaten görmüştük. Diyelim ki sadece bir tane kartın rengini değiştirmek istiyorsunuz. Bütün sayfayı anlatmak yerine doğrudan o kartın üstüne bir yorum bırakabiliyorsunuz. Bunu da daha önce görmüştük. Yorum bırakabilirsiniz veya doğrudan orayı seçerek yazacağınız yorumu da Cloud'a gönderebilirsiniz. Günün sonunda yapmak istediğim işlem aynı. Fakat birisinde kocaman bir üretim turu harcanıyor. Diğerinde ise neredeyse hiç. İşte cimriliğin bütün mantığı bu tek karede. Önce en ucuz olan yolu deneyin, mecbur kalmadıkça baştan ürettirmeyin. Az önce demoda gördüğünüzü bir kurala dönüştürelim. Ben buna cimrilik merdiveni diyorum. Her değişiklik istendiğinde en alt basamaktan başlayın ve mecbur kalmadıkça yukarı çıkmayın. En alt en ucuz basamak doğrudan metin düzenleme, bir kelime, bir sayı, bir yazı hatası bunları elinizle düzeltin. Cloud'a hiç sormayın bile. Bir üst basamak satır içi yorum. Tek bir öğeyi hedefliyorsanız o öğenin üzerine yorum bırakabilirsiniz. Bir üst basamak sohbette dar bir değişiklik. Şu bölümün düzenini değiştir gibi. Ama sayfanın tamamını değil. Ve en tepesi, en pahalı basamak her şeyi baştan ürettirmek. Bunu gerçekten büyük bir yön değişikliği gerektiğinde son çare olarak kullanın. Bunun bir de üst seviye hali var. Bir kez kur sonra dokun. Yani sayfanın ana iskeletini o büyük ve pahalı üretimi en başta bir kez yaptırın. Ondan sonra her şeyi bu iskelet üzerine kurun. Ucuz dokunuşlar ekleyin. Sürekli baştan kurmak yerine kurulmuş olanın üstünde çalışın. Profesyonel kullanıcıları verimli yapan şey tam olarak bu alışkanlık. Bir de en başta konuştuğumuzu unutmayın. Görseller pahalı. Ekran görüntüsü ve tasarım dosyası yüklemeyi minimumda tutun. Referans ekranlarınızı bir avuçla sınırlayın. Yazıyla anlatabildiğinizi görselle anlatmaya çalışmayın. Şunu da netleştireyim. Görsel işleyen her girdi pahalıdır demiştik. Bu sadece ekran görüntüsü değil. Figma dosyası yüklemek, canlı bir web sayfasını yakalatmak, Word ya da Excel dokümanı vermek bunlar da yine görü tarafını çalıştıracaktır. Bunlar güçlü özellikler. Kullanın ama her promptta yeniden yükleme alışkanlığından mutlaka kaçının. Peki bütün tedbirlere rağmen hak bittiyse ne yapmanız gerekiyor? Panik yok, 3 seçeneğiniz var. Birincisi ve en ucuzu beklemek. Limitler belli aralıklarla sıfırlanıyor. Acele işiniz yoksa pencerenin yenilenmesini bekleyebilirsiniz. İkincisi üst plana geçmek. Pro'daysanız Max gibi daha bir üst plana geçebilirsiniz. Sürekli sınıra çarpıyorsanız bu daha mantıklı bir yoldur. Üçüncüsü kullanım kredisi yani usage credits açmak. Bu limit bittikten sonra standart API fiyatlarından devam etmenizi sağlıyor. Kullandığınız kadar ödeme mantığı. Yoğun bir teslim gününde işinizi kurtarabilir. Hangisinin size uygun olduğu, ne sıklıkta kullandığınıza ve işin ne kadar acil olduğuna da bağlı. Ama en iyi strateji bu üçüne hiç ihtiyaç duymadan baştan cimri bir şekilde gitmek. Bitirmeden önce en sık düşülen 3 tuzağı toparlayayım. Birincisi internette gördüğünüz 2 promptta bitti gibi rakamlara bakıp panik yapmak. Onlar kişisel uç deneyimler. Sizinki bambaşka olabilir. Kendi kullanım ekranınıza bakın, söylentilere değil. İkincisi merdivenin en pahalı basamağını alışkanlık haline getirmek. Her küçük düzeltme için sayfayı baştan ürettirmek hakkınızı en hızlı bitiren şeydir. Önce alt basamakları deneyin. Üçüncüsü de görselleri savurmak. Gerekmedikçe ekran görüntüsü, tasarım dosyası yüklemeyin. Her biri pahalı, bir referans çoğu zaman yeterli olacaktır. Bütçemizi nasıl koruyacağımızı öğrendik. Artık limit bir düşman değil bir bütçe ve geldik kurs boyunca beklettiğimiz büyük soruya. Cloud Design rakiplerinin arasında nerede duruyor? Şimdi onu Stitch, Figma Make ve V0 ile yan yana koyalım. Ama önce bir göreviniz var yine. Bir tasarımınızda 3 değişiklik planlayın ve her birinde merdivenin en alt basamağından başlayın. Önce doğrudan düzenleme, olmazsa satır içi yorum, en son dar kapsamlı bir sohbet isteği. Tur sonunda kaç kez her şeyi baştan ürettiğinizi sayın. Hedefimiz 0 olacak. 4 aracı tanıyacağız. Kim ne için iyi? Aynı brief'i canlı bir şekilde birkaçı için karşılaştırıyor olacağız. Sana göre hangisi karar çerçevesini oluşturacağız. Şöyle düşünün, bu araçların hepsine yapay zeka tasarım aracı deniyor. Ama aslında 3 ayrı takıma ayrılıyorlar. Birinci takım tasarım öncelikli araçlar. Önce güzel tutarlı bir arayüz çıkarmaya odaklanırlar. Cloud Design, Figma Make ve Stitch daha çok bu tarafta. İkinci takım kod öncelikli araçlar. Amaçları doğrudan kullanabilir kod üretmek. V0 tam olarak burada. Üçüncü takımda full stack araçlar. Lovable, Bolt gibi. Onlar veri tabanı, giriş sistemi, çalışan bir uygulama peşinde. Bugünkü karşılaştırmanın biraz dışındalar ama sınırı bilin diye söylüyorum. Bizim bugün odaklanacağımız 4 araç şunlar. Cloud Design,
V0, Figma Make, Google Stitch. Canlı demoda Google Stitch ve Cloud Design'i gösteriyor olacağım. Cloud Design Anthropic'in aracı, bu kursun baş kahramanı. V0 Vercel'in aracı, geliştiriciler için. Figma Make tasarımın kalesi olarak geçer, Figma'nın yapay zeka tarafı. Ve Google Stitch ücretsiz olması en çok konuşulan özelliği. Küçük ama önemli bir uyarı, bu araçların hepsi çok hızlı gelişiyor. Ben bu videoyu çektiğim gündeki duruma göre anlatıyorum. Siz izlerken bir özellik eklenmiş, bir fiyat değişmiş olabilir. O yüzden ben size kesin rakamlar yerine her aracın karakterini anlatacağım. Çünkü karakter kolay kolay değişmiyor. Başlayalım. Önce zaten 7 bölümdür tanıdığımız Cloud Design. Onun en güçlü tarafı 4. bölümde gördüğümüz gibi kod tabanınızdan tasarım sistemini çıkarabilmesi. Yani markanızı bir kez tanıttığınızda her yeni tasarımı ona uydurmaya çalışıyor. Bir de sadece durağan ekran değil, tıklanabilir prototip, hatta ses, video, 3 boyutlu öğe gibi deneysel şeyler de üretebiliyor. Ve 5. bölümde işlediğimiz gibi tasarımı Cloud Code'a devredip koda geçirebiliyorsunuz. Bir de 2 ayrıştırıcı daha var. 6. bölümde gezdiğimiz 9 uygulamalı gönderme ekosistemi. Canva'dan Vercel'e tek tıkla aktarım ve sunum, yani deck üretebilme. Çoğu rakip sadece arayüz verirken bu ikisi Cloud Design'ı öne çıkarıyor. Peki sınırı ne? İki şey. Bir, arka uç üretmiyor. Yani veri tabanı, kullanıcı girişi gibi işleri beklemeyin. O başka araçların işi. 2. Piksel mükemmel, birebir üretim hazır tasarım konusunda en güçlüsü değil. Erken aşama, keşif, prototip en parlak olduğu yerlerde burası. İkincisi V0 Vercel'in aracı. Onun tek cümlelik özeti en geliştirici odaklı olanı. V0 size doğrudan kullanabileceğiniz React ve Tailwind kodu veriyor. Yani çıktısı üretime en yakın kodu olan araç bu. Figma'dan da tasarım içi aktarılabiliyor. Bir geliştiriciyseniz ve amacınız hızlı çalışan bir arayüz kodu almaksa V0 çok konforlu olabilir. Ama farkı şurada, V0'ın tasarım sistemi tarafı Haziran sonunda çıktı, artık yerleşik bir özellik. Ücretli takımlar için varsayılan tasarım sistemi, erişim kontrolü gibi şeyler de geldi. Ama orada kaynakları elinizle gösteriyorsun. Cloud Design bunu proje başında kendiliğinden yapıyor. Yani markamı öğren, ona göre üret tarafında Cloud Design daha ileride. V0'ın odağı tasarım tutarlılığı değil, kullanılabilir kod. Üçüncüsü Figma Make. Burada dürüst olmak lazım. Figma tasarım dünyasının kalesi, piksel hassasiyeti, olgun bileşen kütüphaneleri ve gerçek sağlam ekip işbirliği tarafında hala standart o. Figma Make'in yapay zeka tarafındaki farkı şu: bağlamı sisteme sizin kurmanız gerekiyor. Eskiden her üretimde elle besliyordunuz. Artık kit mantığı var. Bir kez kurup tekrar kullanabiliyorsunuz. Koddan gelen ekranlar da Figma değişkenlerine kendiliğinden bağlanmaya başladı. Yine de o sistemi başta sizin kurmanız gerekiyor. Cloud Design markanızın kendisini çıkarıyor. Yani üretime giden cilalı iş için Figma, ama az emekle markama uygun taslak için Cloud Design daha otomatik. Ayrıca Figma'nın da kendi arayüzünde çalışan yerleşik bir yapay zeka tasarım ajanı da var artık. Figma içinde kalan ekipler için o da bir seçenek haline geliyor. Ve dördüncüsü, en çok konuşulan tarafıyla Google Stitch. Onun bir numaralı özelliği ücretsiz olması. 7. bölümde token cimriliğini bütün detaylarıyla konuştuk hatırlarsanız. İşte Stitch'in en rahatlatıcı yanı orada. Token baskısı derdi yok. Sonsuz bir yapay zeka tuvali, tek seferde birkaç ekran birden. Hatta sesle geri bildirim, tasarımı sesle kritik etme gibi özellikleri de var. Peki Cloud Design'dan farkı ne? Stitch'in de artık tasarım sistemi var. Bir URL veriyorsunuz. O siteden renk, tipografi, köşe yuvarlaklığı, boşluk gibi token seviyesinde bir sistem çıkarıyor. Yani fark artık var mı yok mu değil, kaynağı ne? Stitch bir adresten token topluyor. Cloud Design sizin kod tabanınızı okuyor. Koda düzgün devir tarafında da Cloud Design önde. Ama sırf denemek, öğrenmek, cebinizden para çıkmadan oynamak istiyorsanız Stitch harika bir başlangıç. Şimdi hepsini tek bir tabloya koyalım. 5 kritere bakıyoruz. Aracın odağı, kod çıktısının gücü, tasarım sisteminin nereden çıkardığı, ücretsiz olup olmadığı ve en parlak olduğu iş. Tabloya bakınca resim netleşiyor. Kod üretimi diyorsanız V0, cila ve üretim kalitesi diyorsanız Figma, bedava deneme diyorsanız Stitch ve markanızı öğrenip prototipten koda akan bir keşif aracı diyorsanız Cloud Design. Kimse her hücrede birinci değil. Herkesin bir kolonu var. Tamam, tablo güzel. Gerçekte ne fark ediyor? Gelin ayrı brief'i araçlara verip sonuçlara birlikte bakalım. İki tarafa da verecek olduğum prompt bu şekilde. Küçük bir kahve dükkanı için tek sayfalık bir tanıtım landing page'i tasarla. Üstte dükkanın adı ve kısa bir slogan. Altında 3 öne çıkan özellik, bir menü ön izlemesi ve en altta yol tarifi al butonu olsun. Sıcak, davetkar bir ton ve koyu tema kullan. Aynı cümleleri kelimesi kelimesine Google Stitch'e de vereceğim. Önce Cloud Design brief'i yapıştırıyorum ve gönderiyorum. Bakalım bize nasıl bir içerik oluşturacak. Paralelde de Google Stitch'e aynı içeriği veriyorum. Uygulama değil, web'i seçiyorum buradan. Yapıştırdım.
ve ona da göndermiş oldum. Tıklayınca otomatik giriş yaptı tabii ki. Giriş yapmayı unutmuşum. Tekrar gönderiyorum. Mesh kahve ismini verdi. Cloud Design ve bize bir tasarım yapıyor. Bu arada kahve tonlarını yansıtmış olması bence gayet başarılı bir olay. Stitch'e bakalım ne aşamada. Stitch henüz başlamamış. Evet, Cloud Design tamamladı. Kontrollerini gerçekleştiriyor. Stitch tarafına bakalım. Stitch'te de solda gördüğünüz gibi önce bir renk paleti oluşturdu. Tasarımımızla alakalı olarak. Evet, Cloud Design bitirdi. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel. Kapımız açık. Ocak sıcak diye de bir slogan ekledi. Rastgele de bir adres yazmış buraya. İçeriğimiz tamamlandı. Burada istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Stitch tarafına dönüyorum. Google Stitch devam ediyor. Güzel bir banner da ekledi bu arada. Evet, görmüş olduğunuz gibi Stitch tasarımı bitirdi. Şöyle bir web sayfası tasarladı. Gayet yazılar vesaire resimleri de eklemiş oldu. Stitch burada Cloud Design'den çok daha başarılı bir içerik verdi bize. Görmüş olduğunuz gibi her ikisine de aynı promptu verdim ama Stitch açık ara önde bir tasarım gerçekleştirdi ve ücretsiz. Tabii bunu kod tarafına dökmek tamamen size kalmış bir işlem. İşte bütün mesele bu son soruda. O yüzden size ezberlenecek bir cevap değil, bir karar çerçevesi bırakıyorum. Topluluğun da genel olarak vardığı pratik özet şu. Hızlı prototip ve keşif yapacaksanız, markanıza uygun taslakları çabucak çıkarmak istiyorsanız Cloud Design. Piksel mükemmel, üretime girecek cilalı iş istiyorsanız ve ekipçe çalışıyorsanız Figma, doğrudan kullanacağınız kod isteyen bir geliştiriciyseniz V0 ve cebinizden para çıkmadan sadece deneyip öğrenmek istiyorsanız ücretsiz olan Google Stitch. Bir de şöyle, kim olduğunuza göre bakalım. Tasarım bilmeyen bir kurucu ya da pazarlamacıysanız eğer ve fikri hızlı görselleştirmek istiyorsanız Cloud Design ya da ücretsiz denemek için Stitch'i kullanabilirsiniz. Profesyonel bir tasarımcıysanız eğer ve işi teslim edecekseniz merkeziniz büyük ihtimalle Figma kalır. Cloud Design'ı hızlı keşif için yanınıza alırsınız. Geliştiriciyseniz V0 ile Cloud Design arasında kod mu, tasarım sistemi mi öncelikli sorusuna göre seçim yapabilirsiniz. Ve sadece meraklı öğrenen biriyseniz ücretsiz Stitch ile başlayın. Sonra Cloud Design Pro tarafına geçebilirsiniz. Yani en iyisi hangisi sorusunun dürüst cevabı duruma göre. Kulağa kaçamak gibi geliyor biliyorum ama artık hangi durumda hangisinin öne çıktığını biliyorsunuz. İşin püf noktası da zaten bu. Bu araçları kendiniz kıyaslarken düşeceğiniz 3 tuzağa da değinmek istiyorum. Birincisi tek bir brief'e bakıp karar vermek. Bir araç sizin bir denemenizle parlayabilir. Başka bir işte geride kalabilir. En az 2-3 farklı işi deneyin. Öyle karar verin. İkincisi 6. bölümde söylediğimiz gibi Cloud Design'dan doğrudan Figma'ya export beklemeyin. O köprü 3. taraf araçlarla kuruluyor. Aracınızın çıktısını nereye taşıyacağınızı en baştan düşünün. Üçüncüsü fiyatı ve kullanım limitini kıyasa katmamak. Stitch ücretsiz, diğerleri ücretli planlarda. 7. bölümdeki token gerçeği burada bir karşılaştırma kriteri. Bedava bir araç sizi bir yere kadar götürüyorsa o da geçerli bir seçim olabilir. 4 aracı yan yana koyduk. Kazananı sizin senaryonuzun belirlediğini gördük. Bir de baştan sözünü verdiğimiz bir şey var. Cloud Design'ın belki en çok kullanacağınız yüzü. Sunumlar. Şimdi elimizdeki bir dokümandan dakikalar içinde bir deck çıkarıyoruz. Burada bir görev vaktimiz var yine. Burada durup kendi işiniz için 5 kriter belirleyin ve 4 aracı bu kriterlere göre puanlayın. Erişebildiklerinizi gerçekten deneyin, erişemediklerinizi buradaki bilgilerle doldurun. Bu bölümde sunum tarafını Cloud Design'deki nasıl üreteceğimizi göreceğiz. Dokümandan deck, müfredat dosyası, tanıtım sunumunu görüyor olacağız. Düzenle, konuşmacı notu, veri göm, present modu ve export modunda göreceğiz. Frontier, Showcase ve kurs finalinde bu bölümde yapıyor olacağız. Şöyle düşünün, kursun birinci bölümünde Cloud Design'in neler üretebildiğini saymıştık. Prototip, landing page, wireframe, o listede bir de sunum vardı. İşte bugün tam olarak o kutuyu açıyoruz. Cloud Design'de bir sunum üretmek aslında ona bir deck istediğinizi söylemekle başlıyor. Ne hakkında, cut slide, hangi bölümler, bunu anlatıyorsun. Cloud İlk taslağı sağdaki tuvale kuruyor. Ama işin güzel tarafı şu. Sunuma sıfırdan başlamak zorunda değilsiniz. Cloud Design metin dışında doküman da kabul ediyor. Word dosyası, Excel tablosu, hazır bir sunum. Yani elinizde bir içerik varsa onu yükleyip bundan bana bir deck çıkar diyebiliyorsunuz. Bugün ben de tam olarak bunu yapacağım. Sıfır beyaz sayfadan değil, elimdeki kurs müfredatından yola çıkacağım. Çünkü çoğumuzun durumu bu. İçerik zaten var, eksik olan onu düzgün bir sunuma dökebilmek. Peki neden bu kadar hızlanıyor? 3 sebep. İçeriği siz düşünmüyorsunuz. Tasarım tutarlılığı bir arada. İnteraktif HTML tuval. Bir içeriği yeniden düşünmüyorsunuz. O zaten dokümanda. 2. Slide'ın düzeni, teması, renkleri bir arada. Tutarlı bir şekilde geliyor. Her slide'ı tek tek biçimlendirmiyorsunuz. 3. Cloud Design sunumu canlı bir tuvalde, interaktif olarak kuruyor. Bu sayede içine grafik hatta küçük animasyonlar gömülebiliyor. Aynı şu anda görmüş olduğunuz içerik gibi. Yine baştan hatırlatayım, bu araç hala beta.
Ekranınızda buton adları, menüler benimkinden biraz farklı olabilir ama mantık aynı. Şimdi karşımızda Cloud Design var. Yeni bir proje açacağız. Tuval şu anda bomboş. Solda sohbet panelini göreceğiz. Sağda Canvas'ı göreceğiz. İlk işimiz doküman yüklemek. Sohbet kutusunun yanında ekleme butonunu görüyor olacağız. Burada ekleyeceğimiz müfredat dosyasıyla benim bu sefer Curadar değil Cloud AI kurs içeriğimi, bölümler, konu başlıkları, kimler için olduğu hepsi bu Word dosyası içinde yer alıyor olacak. Önce ne istediğimizi anlatalım. Burada da aynı altın kural geçerli. Bağlam ver, dosyayı yükleyip dek yap demek yerine ne tür bir sunum istediğimizi söylememiz gerekiyor. Yüklediğim müfredat dosyasından bu kursu tanıtan 6-7 slaytlık bir sunum hazırla. Şu akış olsun. Kapak slaydı, kurs adı ve tek cümlelik vaat. Kimler için olduğu, kursta öğrenilecek ana konular, eğitmen olarak beni kısaca tanıtan bir slayt. En sonda bir kayıt davet slaydı. Ton profesyonel ama sıcak olsun, koyu tema kullan. Şimdi dosyamı da vereceğim. Dosyamı da seçtim ve promptumu gönderiyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Ben ona slide sayısını, akışı ve tonu söyledim ama tek bir slaytı elle dizmedim. İçeriği de yazmadım. Çünkü içerik zaten dosyada. Cloud şimdi dosyayı okuyup bir sunum kurgusu çıkaracak ve birkaç dakika içerisinde bize başarılı bir sunum oluşturuyor olacak. Bu kurs bu arada benim Udemy'de yayınlanan Cloud AI kursum. Cloud Code veya Design ile alakası yok. Bu Design kursunu YouTube'da ücretsiz yayınlıyorum ama Cloud AI tarafına nasıl kullanacağınıza dair kapsamlı bir kurs aslında. Yakın zamanda da Cloud Code ile alakalı bir kursum da yayınlanacak. Şu anda 7 sayfalık slaytımı oluşturdu. Son kontrollerini gerçekleştiriyor. Bir problem buldu ve onu düzeltiyor şu anda. Evet, düzeltmiş oldu. Görmüş olduğunuz gibi kursla alakalı bütün detayları slayta yansıtmış oldu. Cloud AI sıfırdan ileri seviyeye. 8 modül, 90 ders, 5 saat 13 dakika. Uygulamalı bir eğitim olduğundan da bahsediyor. Aynı zamanda Türkçe İngilizce altyazı eklemiştim. Word dosyasında bu da yazdığı için buna da yer vermiş. İkinci slaytıma bakalım. Bu kursun kimler için olduğuyla alakalı detay da vardı. Yine onu da buraya eklemiş. Kursta öğreneceğiniz bölümleri gösteriyor. Giriş ve temeller, prompt mühendisliği, arayüz ve özellikler, project, artifact, günlük işler, connectors, cowork ve gerçek projeler diye modüllerin isimlerini de buraya eklemiş. Daha sonra kursun sonunda elinizde ne olacak alanını da eklemiş. Burada da yine detaylara yer veriyor. Uçtan uca bitirme projesi var. Yine ona da yer vermiş. En sonda da beni tanıtıyor, eğitmeni tanıtmış ve son slaytta da artık bir kapanış vermiş. Şimdi doğal olarak benim ilettiğim her şeyi yapmış oldu ve elimde de çok güzel bir slide olmuş oldu. Daha sonrasında share butonuna basarak bunu Google Slides veya PDF olarak indirebilirsiniz. Ama bizim bunu yapma amacımız neydi? PowerPoint'ti. PowerPoint olarak indirerek sunumunuzu istediğiniz gibi PowerPoint üzerinde de değiştirebiliyorsunuz. Kısa bir yol ayrımı yapayım. Cloud'un içinde sunum üretmenin başka yolları da var. Örneğin Cowork gibi daha serbest, ajan tabanlı bir akışta da slide ürettirebiliyorsunuz. Peki ne zaman hangisi? Fark şurada. Canlı tuval mi istiyorsunuz? Bitmiş dosya mı? Cloud Design'da sunum canlı bir tuvalde duruyor. Tasarımın üstünde görsel olarak oynuyorsunuz. Twix ve Present modu hepsi orada. Cowork ise size bitmiş dosyayı veriyor. Gerçek bir PowerPoint dosyası üretip önünüze koyuyor. Üzerinde tasarımcı gibi oynayacaksanız Cloud Design, sen hazırla bana dosyayı ver diyecekseniz Cowork. İkisi rakip değil, farklı işler. Bir de sunum üretirken sık düşülen 3 hatayı söyleyeyim. Birincisi dokümanı yükleyip sadece dek yap demek. Kaç slide, hangi akış, hangi ton bunları söylediğinizde çıktı bambaşka oluyor. Dosya içeriği verir, kurgu sizin yönlendirmenizle gelir, unutmayın. İkincisi her küçük değişiklik için sunumun tamamını yeniden ürettirmek. Slide'ın numarasıyla hedefleyin, sadece onu değiştirin. Hem daha hızlı hem kullanım hakkınızı daha nazik kullanacaksınız. 7. bölümdeki token mantığı burada da geçerli. Üçüncüsü konuşmacı notlarını atlamak. Slaytlar güzel görünür ama siz konuşurken elinizde bir şey olmaz. Notları baştan ekletin, sunum gününde çok işinize yarayacaktır. Kursu kapatmadan önce size aracın en uç, en wide editen tarafını göstermek istiyorum. Bunu Anthropic Front Designer diyor. Ve işte kursun sonuna geldik. Gelin 9 bölümde nereden nereye geldiğimize bir bakalım. Aracı tanıyıp ilk landing page'imizi yaptık. İyileştirmenin 4 yolunu öğrendik. Çıktının neden hep aynı göründüğünü, o meşhur AI slope derdini çözdük. Kod tabanından tasarım sistemini çıkardık. Tasarımı koda devrettik. Export dünyasını gezdik. Token cimriliğini konuştuk. Aracı rakipleriyle yan yana koyduk ve dakikalar içinde bir sunum çıkardık. Sıfırdan başladık. Artık elinizde ciddi bir alet çantası var. Fikirden landing page'e, tasarım sisteminden koda, export'tan sunuma kadar. Son bir görev de burada dursun. Kendi kodunuzda 5-7 slaytlık bir sunum çıkarın. Konuşmacı notunu ekleyin. Sunum modunda kendinize bir prova yapın ve bir formatta dışarı aktarın. Bir de şunu sorayım. Bu 9 konudan hangisini daha derinlemesine görmek isterdiniz? Yorumlara yazın. En çok istenen konuyu ayrı bir video olarak belki ele alabiliriz. Videoyu faydalı bulduysanız abone olmak ve bir yorum bırakmak çok kıymetli. Aralarda verdiğim görevleri denediyseniz çıkardığınız işleri yorumlarda gerçekten merak ediyorum. Dekinizi de paylaşabilirsiniz. Buraya kadar eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.